Fuar'dan hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sektörün değerli temsilcileri ve değerli şahıslarıyla, bilirkişileriyle bir söyleşi gerçekleşecek kendi aralarında. Buna tanık olacağız. Sağ olsunlar hepsi bizi kırmadılar. Kendi sektörde yaşadıklarını, nabzını tuttukları bu sektörde yaşadıklarını bizimle paylaşacaklar. Konumuz pandeminin toplu taşıma üzerindeki etkileridir. Birbirinden değerli diyenden söylediğim gibi dernek başkanları aramızdadır. Aynı zamanda da şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden de Kemal Bey tanınmış bir arkadaş aramızda. Bugün onların yapacağı bu söyleşiyi daha doğrusu dinleyip konu hakkında bilgileneceğiz. Şimdi ben sözü Mike Gloria Hanım'a bırakmak istiyorum. Buzzworld Avrupa Fuarı'nın kendisi temsilcisidir. Ve de kendisi fuar hakkında bir tanıtım yapacak. Ondan sonra da pandeminin toplu taşıma üzerindeki etkilerini biz sektörün değerli bilirkişilerinin kendi aralarında yapacağı bu konuşmalarda biz de bilgileneceğiz. Şimdiden hepinize yeniden hoş geldiniz diyorum ve sözü ben Mike Hanım'a bırakmak istiyorum. Hannes, Mike please. Teşekkür ederim, Bora Bey, for this kind introduction. For those amongst you who don't know me, my name is Mike Lorieux, and I have been organizing Buzzworld since about 27 years now, Buzzworld Europe. Please, welcome to our first Turkish webinar. Hoş geldiniz. As most people amongst you know, Buzzworld is a one-stop B2B event that is fully focused on the bus and coach industry only. At our shows, you will not see trucks or vans or any other vehicles except then buses, coaches, and suppliers. If your target audience are bus and or coach professionals, then this is your place to be. Buzzworld started in Europe, in Kortrijk, in Flanders, and since 2 years we are now moving to Brussels. We are the oldest and biggest bus and coach exhibition worldwide. And also in Turkey we have a lot of experience already. This now in May will be our 9th edition. Buzzworld Turkey is our second biggest and most international exhibition after Buzzworld Europe. The bus and coach market in Turkey is absolutely huge and thus brings many opportunities for companies that are looking to expand their export business to or from Turkey. This is your last chance to exhibit your latest products and innovations among leading Turkish and international brands in the industry. We are about to be fully booked, so if you want to join, hurry up. If you can't join, then visit us. The Buzzworld Turkish edition in Istanbul will be held from 26th to 28th of May this year. Teşekkür ederim and hoş geldiniz. Mike Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Kendisi Buzzworld Fuarı'nda neredeyse 30 seneye yaklaşık bir zaman diliminde kendisi burada çalışmalar yaptı. Buzzworld Türkiye'nin de Türkiye'ye gelmesinde büyük katkıları var. Şimdi ben bugünkü söyleşimiz pandeminin toplu taşıma üzerindeki etkileri hakkında ve ben sözü değerli Kemal Karayormuk hocamıza bırakmak istiyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden. Hocam söz sizdedir. Teşekkür ediyorum Bora Bey. Pandeminin Türkiye'de toplu taşımaya etkisi başlıklı webinarı açıyorum. Konuşmacılarımızı takdim etmek isterim. Sayın Ercan Soydaş, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Derneği Başkanı. Sayın Mustafa Yıldırım, Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı, aynı zamanda TOP, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı. Sayın Turgay Gül, İSTAP, İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı
Aynı zamanda TÜSFED, Türkiye Servisçiler Federasyonu'nda başkanı. Tabii pandemi gerçekten tüm dünyanın hiç hesaba katmadığı, hiçbir tedbiri olmadan özellikle hizmetler sektörünü çok önemli bir şekilde etkiledi. Biz de burada toplu taşıma hizmeti veren sektör mensupları olarak bu pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Burada etkiler özel halk otobüslerinde olduğu gibi çalışmaya rağmen etkilenenler oldu. Servis taşımacılığında öğrenci tarafında okulların kapanmasıyla birlikte iş gücünde bir sıkıntı oldu. Bunun başka daha sonra daha dramatik sonuçlarıyla karşılaştık. Sektörden çıkışlar oldu. Mesela servis taşımacılığında, öğrenci taşımacılığında. Keza şehirler arası ve turizm taşımacılığı modunu konuştuğumuzda hem turizm hem şehirler arası gerçekten dramatik olarak bu işten etkilendi. Bu süreci hepimiz birlikte yaşadık. Çok acı bir tecrübeydi. Herhalde torunlarımıza anlatacak dramatik anılar biriktirdik. Ben buradan yine harf sırasına göre gideceğim. İlk önce Sayın Ercan Soydaş Bey ile başlamak istiyoruz. Sayın Başkanım tekrar hoş geldiniz. Pandeminin Türkiye'de toplu taşımaya etkisi başlıklı bu oturumumuzda özel halk otobüsçüleri olarak bize görüş ve önerilerinizi, yaşadıklarınızı anlatmanızı istiyoruz. Ve sözü size bırakıyorum. Buyurun. Yine arada birbirimize soru cevap yapabiliriz. Diğer sektör temsilcilerine de söz vereceğiz tabii ki. Buradan da şunu hatırlatmak istiyorum. Son 15 dakikamız soru cevap olacak. Dinleyicilerimize soru cevap hakkı tanıyacağız. Ayrıca bir anketimiz var. Sayın dinleyicilerimizi bu ankete katılmaya davet ediyorum. Bu ankette 4 farklı alt taşıma modu olan şehirler arası, kent içi, servis personel ve turizm taşımacılığının bu pandemiden ne kadar etkilendiği ile ilgili küçük bir anketimiz var. Anket size gönderilecek. Ankete yanıtlarsanız değerli dinleyicilerimizden anketi yanıtlamalarını istiyoruz. Anketi yanıtlarsanız seviniriz. Buyurun başkanım, Sayın Ercan Soydaş, TÜOP Başkanı. Teşekkür ederim hocam. Herkese iyi akşamlar tüm katılımcılara. Şimdi özel halk otobüsleri Türkiye'de salgın ve artan maliyetler nedeniyle en çok zor durumda olan sektör bize göre. Çünkü biliyorsunuz bizim artan maliyetler ve salgının dışında bir de ücretsiz taşıma sorunumuz var. Ki hiçbir özel sektörde yok böyle bir sorun. Özellikle bu dönemde Türkiye genelinde resmi verilere göre 28 bin civarında özel halk otobüsü var. Bu Çevre Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre. Bütün illerde bir huzursuzluk hakim şu anda. Çünkü biz kamuya şunu anlatamıyoruz. Bu insanlar geçimlerini sağlamak için bu işi yapıyorlar. Ticari olarak yapıyorlar. Ve halk otobüslerinin en büyük handikaplarından bir tanesi de kamu araçlarıyla kıyaslanıyorlar. Yani belediye otobüsleriyle. Takdir edersiniz ki belediye otobüsleri kamu kaynağı kullanıyorlar. Yani kamu bütçesi kullanıyorlar. Dolayısıyla bir şekilde sübvanse ediliyor. Yani özellikle büyük şehirlerde, işte normal illerde hep belediye bütçesiyle toplu taşıma kar amacı güdülmeden yapılıyor. Ama özel sektörün böyle bir lüksü yok. Son dönemde kredi ödemelerimiz aksadı. İnsanlar araçlarına yakıt alamıyorlar. O kadar zor durumda ki bizim camiamız. Şimdi beklentilerimizi tabii ilgili tüm kurumlara, ilgili bakanlara iletiyoruz. Özellikle ücretsiz taşımada gelir desteği arttırılmadı biliyorsunuz 4 yıldır. Bunun artışıyla ilgili bir çalışma yaptık, bir talepte bulunduk ama Maliye Bakanımızın önerdiği rakam bizi hiç de mutlu etmedi açıkçası. Üzüldük.
Onunla ilgili ısrarımızı sürdürüyoruz. Salgında toplu taşıma, ben artık dünyanın bu salgınlara alışması gerektiğini düşünenlerdenim. Her gün yeni bir şeyler çıkıyor. İşte varyantlar değişiyor. Birçok şey oluyor biliyorsunuz. Ama kendi sektörümüz açısından baktığımızda artık bu işi bırakmak isteyen binlerce esnafımız var. Nedeni de şu, e, belli bir statümüz yok. Yani ve her belediyenin farklı uygulamaları var. Mevzuatlar, uygulamalarda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla belediyelerle hükümet arasında sıkışmış bir sektörüz biz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğimiz günlerde bir kanun çıkardık biliyorsunuz. 5393'e tabi belediyelerin de ücretsiz ve indirimli taşımayı destekleyebilmelerinin önünü açtık. Daha önce kanunu, mevzuatı gerekçe gösteren belediye başkanlarımız bu sefer de bütçeleri gerekçe göstermeye başladılar. Hükümet kanadı toplu taşıma belediyelerin imtiyazı, siz belediyeler adına toplu taşıma hizmeti yapıyorsunuz diyor. Belediyeler merkezi hükümet bize ek kaynak sağlasın diyor. Dolayısıyla bu sektörü de ayakta tutmak lazım. Az önce rakamı söyledim. 28 bin civarında özel halk otobüsü var. Yani ortaklarıyla beraber esnaf olarak tabir ettiğinizde 42 bin ortaklı araçlarımız var. İşte bunların çalışanları, aileleri, hizmet aldıkları yan sektörleri kattığınız zaman devasa bir sektör bu bize göre. Ve birçok ilde de sadece halk otobüsleri, kamu araçları yok, halk otobüsleri faaliyet gösteriyor. Bir kere kesinlikle bu salgının yol açtığı hasarları bir şekilde tamir edecek formüller üretilmeli. Yani gerek hükümet nezdinde gerekse illerde belediyeler nezdinde formüller üretilmeli. Bu sektörü en çok yoran konulardan bir tanesi de en çok şikayet aldığımız, yolcularımızın şikayet ettiği konuda ücretsiz taşıdığımız yolcuların çok şikayet etmesi. Buna da bir anlam veremiyoruz. Çünkü her ne kadar kanun emretmiş olsa da ücretsiz hizmetin bir aşamayı geçtikten sonra maalesef kalitesi olmuyor. Biz ne kadar uyarsak da arkadaşlarımızı, şöyle düşünün, işte otobüs sabah ilk seferine çıkacağı zaman bir bakıyorsunuz oturak yolcularımızın tamamı ücretsiz binmiş. Şimdi bir belediye şoförümüz o gün bir kişi bile ücretli taşımasa problem yok. Ama özel halk otobüsü bütün giderlerini kendi karşılayan, yolculuk yerine dayalı çalışan bir sistem biliyorsunuz. Onun için de ulaşıma zam yapmamakta direnen belediye başkanlarına da bir çağrıda bulunuyorum. Şimdi güncel rakamlar ortada. Maliyet tabloları kilometre başına giderler. Ya ulaşıma zam yapmalılar ya da aradaki farkı sübvanse etmeliler. Esnaflarımızı bir şekilde ayakta tutmaları gerekiyor. Çünkü bir belediye otobüsünün belediye işletme maliyetiyle özel sektör eliyle bunu sürdürmesi arasında ciddi farklar var. Dolayısıyla hem bir istihdam alanı yaratılmış oluyor hem de dediğim gibi hizmet kalitesi artıyor. Salgından sonra bizim sektörün toparlanması hocam çok samimiyetle söylüyorum çok zor. Çünkü kredi borçları birikti, istasyonlara borçlar birikti, işte akaryakıt yedek parça borçları, inanılmaz sarsıldık sektör olarak. Bir acil tedbir alınmazsa da ben birçok arkadaşımızın faaliyetine son vereceğini düşünüyorum. Zaten birçok esnaf arkadaşımız da araçları icra yoluyla çekildi. Yani yaptığı işten bu kadar insanlar nefret ettirilmemeli. Çünkü devletimiz güçlü bir devlet. Belediyelerimizin bütçeleri de bize göre iyi diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta belediyeler adına bu toplu taşıma hizmeti yapılıyor. Salgından sonra ne gibi tedbirler alınabilir? Onun inanın ben de bilmiyorum. Şimdi ben esnaf arkadaşlara şu tedbirleri alalım, şöyle yapalım, kaliteli hizmet verelim desem de insanların şu anda tek derdi geçim derdi. Bir şekilde bırakın artık ekstra para kazanmayı, sadece giderlerimizi karşılayacak şekilde bir aşamaya gelelim, bize yeter demeye başladılar. Bir de şunu samimiyetle söylüyorum, bir özel sektöre bu kadar yük bindirilmemeli. Ki sadece ücretsizlerle bitmiyor iş biliyorsunuz. İndirimli taşıma var, abonman uygulamaları var, çok farklı uygulamalar var. Model olarak da ısrarla Bursa modelini veya Kayseri modelini istiyoruz ki özellikle Bursa modeli. O zaman belediye başkanlarımız ücretsiz taşımada çok kanunen yetkileri yok ama
indirimli taşımada ciddi yetkileri var. Dilediklerini indirimli yapsınlar, ücretsiz kanunla yapabiliyorlarsa yapsınlar. Ama üyelerimize, esnaflarımıza biniş başına bir rakam belirlesinler. Aynı Bursa'da olduğu gibi. Herkes huzurlu olsun. Yani bu sektörü böyle ayakta tutmak lazım. Şimdi akaryakıttır, yedek parçadır, giderler tabii ulaşım sektörünün hepsini ilgilendiriyor. Herkes etkilendi. İşte minibüsçüsü, uzun yol otobüsçüsü, taksicisi, servisçisi, kamyoncusu, ticari olarak faaliyet gösteren herkes etkilendi. Ama bizi bu sektörlerden işte dediğim gibi ayıran en büyük özellik ücretsiz hizmet yaptırılan tek sektörüz. Başkanım, Buyurun. bu ücretsiz binişlerin miktarı, yani elinize gelen istatistikler var. İstanbul, Ankara gibi, hani bu otomatik biletleme yapılıyor ya zaten. Bu Evet. sayı her geçen gün arttı mı? Pandemiden sonra biraz, mesela pandemi sonrası diyoruz, artık biraz açılma oldu ya. Yani artık pek, hani herkes sokaklarda zaten. Evet. O rakamları hiç analiz edebildiniz mi? Şimdi ettik. Ben Ankara'dan örnek vereyim. Ankara'da çünkü geçen hafta Bakan Bey'e iletmek için hazırlatmıştım. Biniş sayıları inanılmaz arttı. Yani ücretsiz kart çeşidi artmasa bile biniş sayıları çok arttı. Ankara'da sadece yaşlı, engelli ve refakatçilerin bir ayda bir otobüse biniş sayısı 2700 biniş civarında. Diğer ücretsizleri saymıyorum ve bu 2600-2700 binişin araç başı maliyeti 11.700 lirayla 12.000 küsur arası değişiyor. Ücretsizlerin tamamını eklediğiniz zaman bir otobüse aylık maliyeti 30.000 liraları buluyor. Yani tam yolcu ücretiyle çarptığınız zaman. Şimdi gelir desteği verilen Ankara ve İstanbul'a 1330 lira biliyorsunuz. Diğer illere 1000 lira. Büyükşehir olmayan illere de 800 lira veriliyor. Hiç adaletli değil. Bir kere bunu söylemem lazım. Yani hiç adaletli değil uygulama. Sadece yaşlılar ve engelliler için veriyor devlet bu parayı. 12.000 lira maliyeti olan özel sektöre 1330 lira ödenmesi hiç adaletli değil. Ben sorumluların bir kere daha düşünmesini özellikle rica ediyorum. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımızdan inşallah bir şekilde ona da ulaştırılır bu yayın. İnanın hiç adaletli değil. İnsanlar artık ücretsiz taşımama konusunda karar almaya zorluyorlar bizi. İşte farklı illerimizde bu konuda artık protestolar yapılmaya başlandı. Çünkü hiç kimse özel aracına, yani özel, bize göre özel mülktür. Yani mülkiyet hakkıdır bu. Ücretsiz taşıma veya ücretsiz hizmet yapmak istemez. Bu bütün sektörler için geçerli. Yayında olan arkadaşlarımız da, konuşmacılarımız da şöyle bir değerlendirirlerse, inanın Türkiye'de ücretsiz hizmet yapan, yaptırılan bizim dışımızda hiçbir sektör yok. Salgının etkisi tam toparladık, kısıtlamalar kalktı dedik. İnanılmaz bir ücretsiz biniş var. Şu anda Ankara'da araç başı 300-350 kişi ücretsiz biniyor. Araç başı bakın. Günlük 300-350 kişi. Bu işte Niğde'nin hacmine göre 100 kişi, ki zaten taşıdığı günlük yolcu ortalamasına baktığınız zaman da %30'ları, %35'leri buluyor. Ki indirimlerle beraber %48'leri buluyor. Yani bu hiç adaletli bir sistem değil. Gelir desteğine göre, gelir durumuna göre vermeliler bu kartları, ya da devlet sosyal sorumluluğun gereğini yapıyorsa bu paraları işleticiler ödemesi lazım. Biliyorsunuz artık her ilde elektronik ücret toplama sistemleri var. Veriler orada nettir. Ona göre almaları lazım. Yine söylüyorum hocam, ben yani salgından sonra şöyle olmalı, şöyle tedbirler alınmalı. Artık esnafı kontrol etmek de zorlaşıyor. Çünkü bir insanın bütün ticari beklentisini yok etmek, göz göre göre iflasa sürüklemek de hoş değil. Onun için hükümet edenlerin bir şekilde buna çözüm bulmaları gerekiyor. Belediyelerin de özellikle esnafın bu çok sıkıntılı döneminde kaderine terk etmemesi gerekiyor. Mevzuat eksik, kanun eksik dedi belediye başkanları. Ben illeri de geziyorum biliyorsunuz. Düzelttik. Yani kanunda düzelttik. Önlerini açtık. Normal illerde de desteklerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani belediye başkanlarımızın bu konuda bir şartları zorlayıp bir şekilde bu arkadaşlara destek vermesi gerekiyor. Şimdi belediye başkanlarımız hem destek vermiyorlar, destek vermeyen belediyeler için söylüyorum,
hem destek vermiyorlar hem de yolcularla mesela mahalle gezilerinde, işte semt gezilerinde 65 yaş üzeri yaşlılarımız ve engellilerimizin şikayetlerinde de direkt bizi vatandaşla karşı karşıya bırakıyorlar. Ben de özellikle diyorum ki ya bu insanlar da sizin esnafınız, zor zamanlarında yanında olunuz. Yarın sizin de onlara ihtiyaç duyduğunuz dönemler olacak. Sizin de onları aradığınız, sorduğunuz dönemler olacak. Onun için bu dönemde bizim esnaflarımız bana göre yapılan iyiliği de göz ardı edilmeyi de asla unutmayacaklar. Onun için belediye başkanlarına da açık çağrıda bulunuyorum. Bu esnafları özellikle bu dönemde yalnız bırakmamaları gerekiyor. Sahip çıkmaları gerekiyor. Hem vatandaşı memnun edin diyorlar. Ya matematik ortada. Hocam şimdi adam günlük kazancı örnek veriyorum 2000 lira, 2200 lira yakıt alıyor bu adam. Nasıl yürütecek bu işi? Yani bunu belediye başkanlarının elinde zaten veriler. Gelir belli, gider belli. Bunları biliyorlar. Ama birçok belediye başkanımız konuya duyarsız kalıyor. İşte hükümet ek bütçe versin diyor. Bunlar bizi aşan konular. Biz ona bakmayız. Hükümetle belediyeler bunu kendi aralarında çözecekler. Şimdi destek veren belediyelere bakıyoruz. İşte Ankara bir destek vermeye mecliste görüşülüyor, çalışıyor. İşte bak Sivas bir destek kararı aldı. Çorum bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Düzce destek vermeye gayret ediyor. Kocaeli bir şeyler yapıyor. Gaziantep, Kahramanmaraş destekler veriyor. İşte İstanbul farklı bir modelde, orada da ödemeleri alamıyor arkadaşlarımız. Onlar da ciddi sıkıntıdalar. Dolayısıyla yani artık söylenecek söz de kalmadı hocam. Bu sektörü e, bir de birçok bakanlık üzerinden götürüyoruz. Siz de konuyu yakından takip ediyorsunuz. Tabii. Yani bir bakanlıkla da işler yürümüyor biliyorsunuz. Şimdi yönetmelik değişecek. Çevre Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı hepsini tek tek dolaşıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Onun için de bir tek düze bir hale getirilmesi lazım. Bir mevzuata kavuşturulup bu sektörün. Çünkü hakikaten gün geçtikçe de büyüyen bir sektör. Çünkü belediyelere biliyorsunuz kilometre maliyeti çok fazla. Özelleştirme yolunu tercih ediyorlar. Onun için de artık dediğim gibi sözün bittiği yerdeyiz. Hem belediyelerden hem hükümetten özellikle bu gelir desteği ücretsiz taşımayla ilgili radikal kararlar bekliyoruz. Şimdilik teşekkür ediyorum dinlediğiniz Ben için. teşekkür ediyorum başkanım. Değerli görüşleriniz için. Bu görüşler bizi dinleyen basın mensubu arkadaşlar da var. Onlar aracılığıyla da yine Buzzword'ün yayınlayacağı sosyal medya platformları üzerinden bu video yayınlanacak. İnşallah karar sahipleri bunları göz önüne alır, dinlerler. Büyük ihtimal onlara ulaşır diye düşünüyoruz. Şimdi alfabetik olarak gidiyoruz yine. Sayın Mustafa Yıldırım, Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanımız, üst kuruluşumuzun başkanı. Ben kendisine sözü veriyorum. Pandeminin Türkiye'de toplu taşımaya etkisini bize özellikle şehirler arası ve turizm taşıma modlarını dikkate alarak genel bir değerlendirme yapmasını ve çözüm önerilerini ve fikirlerini bekliyoruz. Buyurun Sayın Mustafa Yıldırım. Sesini açalım Mustafa Bey'in. Başkanım, Görüyor musunuz? başkanım sizden bir 30 saniye müsaade isteyebilir miyim? Bir 30 saniye. Tabii lütfen. Arkadaşlar anketin cevaplanabilmesi için bir 30 saniyeye ihtiyacımız var. O anketi gönderebilirsek arkadaşlara Bora Bey bir 30 saniye müsaade istiyorum başkanım. Tamam.
Evet, anket sorularımız soruldu. Katılımcılarımız da cevaplarını verdiler. Onu Mustafa Bey bitirdikten sonra sonuçları paylaşalım. Buyurun başkanım, söz sizde. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ercan Başkan'a, Turgay Başkan'a, sizlere, bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Tabii ben yaklaşık 50 yıldır bu sektörün içindeyim. Hiçbir dönemde bu kadar büyük kriz yaşandığını görmedim. Hatta bugün arkadaşlarımız bize pandemi dönemini arar olduk diyenler oldu. E, Durum çok sıkıntılı. Tabii temelde sorunun kaynağı nedir diye baktığımızda Ercan Bey çok güzel sorunları dile getirdi. Tabii ben sektör meclisi başkanı olarak her alana girmek istiyorum kısa kısa. Şunu söyleyeceğim. Ciddi bir sivil toplum örgütümüz yok. Temsil gücümüz yok. Yani karayolu yolcu taşımacılarının Türkiye'de ciddi bir temsil gücü yok. Onun için paramparça haliyle beraber bir oyuncak olmuş. Herkesin elinde, belediyelerin, hükümetin, bakanlığın. Bir başka, bunun en temel örneklerinden, karakteristik özelliklerinden bir tanesi de şunu söyleyebilirim. Ulaşım planlamasına bakıldığında planlamada ciddi bir sorun var. Yani devlet politikalarında son 20 yılda çok ciddi işler yapıldı Türkiye'de ulaşım alanında. Hükümet çok başarılı, hava yolunda, demir yolunda çok başarılı işler yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor. Ancak karayolu planlama dışı tutuldu. Oysa Ulaştırma Şurası başta olmak üzere her platformda dile getirilen ulaşım entegrasyonu, kombine taşımacılık, ulaşımın çok boyutlu taşımacıların entegre edilmesi konuşulur. Fakat sihirli sözcük olarak bir tarafta durur, uygulamada hiç yoktur bu. Tabii karayolu yolcu taşımacılığını büyük ölçüde özel sektör yapıyor. Yerel yönetimlerde çok az miktarda, işte Ercan Bey'in bahsettiği gibi bazı büyükşehir belediyeleri dışında halk otobüsleri tarafından yapılıyor. Bizim turizm taşımacılığı ve tarifeli taşımacılığa bakıldığında son zamanlarda imtiyazlı bir şekilde giren belediyeler hariç hiç kimse yok. Belediyelerin de bu işe girme şekli belli. Bursa'dan Sabiha Gökçen'e tekel konumunda Burulaş taşımacılık yapıyor. İzmit'ten başladı, Adapazarı'ndan, Düzce'den. Yani belediyeler yönetme güçlerini özel sektörün aleyhinde kullanarak, bizden oy alıp bizden para alanlar bizim aleyhimizde politikalar geliştirip bizim ekmeğimize kan doğuruyorlar. Bakıldığı zaman bugün akaryakıt fiyatları 1000 kilometrelik bir yola gidildiğinde 4500 liralık bir yakıt yakılıyor. Toplam hasılat Ercan Başkan'ın söylediği gibi onu tutmuyor. Zararına yola gidiyoruz. Son birkaç günden beri sektörden sesler yükselmeye başladı. Tarifeli taşımacılığı askıya alalım. Eylem olarak değerlendirmeyelim bunu. Yok, yapamayacağız bu seferleri, yapmayalım. Yani karşılayamadığımız seferleri yapmayalım şeklinde bir talep gelmeye başladı. Tabii biz kimi taşıyoruz? İşçiyi, memuru, öğrenciyi, emekliyi, askeri, polisi taşıyan bir sektörüz. Uçağın gitmediği, trenin gitmediği her yere taşıyan bir sektörüz. Böyle bakıldığı zaman Ulaştırma Bakanlığı'nın, Devlet Planlama Teşkilatı'nın, ki planlarda çok zayıf yürüyor şu anda, planlar yapılıyor ama uygulamada çok zayıf kalıyor. Planlaması gereken karayolu yolcu taşımacılığının geleceğini planlamak lazım. Bununla ilgili ortaya bir strateji konması lazım. Şehir içinde şunu söylüyorum her zaman, bir toplu ulaşım yasasına ihtiyaç var. Bu toplu ulaşım yasası net bir şekilde şehir içinde toplu taşımaya tabi olan taksi, dolmuş, minibüs, halk otobüsü, gerekirse belediye otobüsü, bunların haklarını ve sorumluluklarını tanımlayan, haklarının içinde bedava taşıma yoktur. Net söylüyorum bunu. Bir de ben Ercan Başkan biliyor, zaman zaman bunların sohbetini yaptığımız oldu arkadaşlarla beraber. Ben Bodrum'a gidiyorum yazları. Orada meslektaşlarımız bize diyor ki %40 oranında yolcu bedava seyahat diyor. Seyahatler insanların büyük bölümü ihtiyaçlı değil, zengin insanlar. Yani yüksek emekli maaşı alan memurlar, yan geliri olan memurlar, Bodrum'da evi olan insanlar. Hadi hanım bugün Marmaris'e gidelim, hadi bugün işte Fethiye'ye gidelim. Bedava otobüs, gidiş, geliş. Şimdi bütün bunlar karşılanabilir değil. Sosyal devlet ihtiyacı olan insanların ihtiyacını karşılamak için vardır. Sosyal devlet ihtiyacı olan insanlara bir kart verir. O kartı alan kişi de rencide olmadan halk otobüsüne, belediye otobüsüne rahatlıkla biner. Bizim bunun üzerinde çalışmamız lazım, baskı yapmamız lazım. Ve bunu ben hükümete değil, sadece hükümet değil, bütün siyasi partilere anlatan bir çalışma yapmamız lazım.
Önümüzdeki günlerde bir çalıştay var hocam, siz de biliyorsunuz. Bu çalıştayda karayolu yolcu taşımacılığının gerek tarifeli de gerek tarifesiz de geleceğini konuşacağız. Dünya değişiyor, ulaşım politikaları değişiyor, ulaşım talepleri değişiyor. Ama biz hala 2000 yılında, 2003 yılında çıkarılmış taşıma kanunu ve onun değiştirilmiş versiyonlarıyla beraber, yönetmeliğiyle beraber yürütülüyoruz. Tabii kapasite kullanımı çok zayıf. Verimsizlik var. Kaynak israf ediyoruz. Diğer taraftan zarar ediyoruz. Planlama nedir? Kapasite kullanımını sağlaması gereken devlettir. Oturup sektör mensuplarıyla beraber bir mevzuat üzerinde anlaşırsınız. Kapasiteyi doğru kullanırsınız. Nedir kapasite kullanımı? Ya kardeşim bu kadar otobüs var. 8500 tane otobüs var. Tarifeli ve şehirler arası ve uluslararası taşımada. Oysa kış aylarında bu ihtiyaç 3000'e düşüyor. Peki ne yapalım? Bu otobüslerin hepsini sefere mi gönderelim? İşte burada planlamaya ihtiyaç var. Hat esasını getirmek lazım. Kaynak israfını önlemek için. Örneğin hep örnek veriyorum. Artvin'den günde 5 tane otobüs kaldırmasına ihtiyaç çok kış aylarında. Artvin'den kalkan bir otobüs kendisinden sonraki bütün durakların fiyat istikrarını bozarak, haksız rekabet yaparak yıka yıka geliyor. Dolayısıyla sektörde ciddi bir kaynak israfı var. Akaryakıtı ithal ediyoruz, boşa harcıyoruz. Yola çıkma be kardeşim. Artvin'den bir internet belirlersin, nüfus planlaması yaparsın. Artvin'den kalkan bir otobüs Rize'de kapısını kapatır. Buna göre sefer planlar, yolcuyu planlar. Yolcu yoksa seferini iptal eder. Tabii mevzuatla ilgili 48 saat öncesinden iptal etme mecburiyeti var. Yapmadığınız zaman cezası var. Onun da 6 saate düşürülmesini talep edeceğiz. Yani ben boş giden seferi niye yapayım ya? Niye kaynak? Ben zarar edeyim. Niye devlet zarar etsin? Niye ben kamunun işte ithal ettiği akaryakıtı veyahut da otomotivi boşa harcayayım? Bütün bunlar şunu gerektiriyor. Bizim şehir içinde de, şehirler arasında da karayolu yolcu taşımacının ciddi bir planlamaya ihtiyacı var. Bu planlamayı yapacak bir iradeyi oluşturmamız lazım. Siyasilerle görüşerek, bütün siyasi partilerle, bizim mensuplarımızın arasında her partiden insan var. Şu veya partiyi, şu veya bu hükümeti eleştirecek değiliz biz. Ama bir eksiklik varsa bunu bizim planlayıp, organize edip, şehir içinde şu sorunlar var. İşte ücretsiz taşıma işi var. Bir bakıyorsunuz YT'de gidiyor. Neredeyse 7-800 bin euroluk araçlar ithal ediyor. Öteki taraftan halk otobüsçüsü ki İstanbul bunları doğru bir şey yaptı. Aynı renge boyatarak sorumluluğu üzerine aldı. Doğrudur bence bu yaklaşım. O zaman onları da kazandırıp onlara da iyi yatırım yaptıracaksınız. İyi otobüse aldıracaksınız onlara. Halk otobüsleri bugün baktığınız zaman şoförlerinin maaşları kıt kanaat. Diğer taraftan bakıyorsunuz belediye otobüslerinde çalışan, belediye otobüslerinde çalışan otobüslerin ücretler neredeyse halk otobüsünün kazandığı para kadar ücretler var. Bunu aksini iddia eden arkadaşlar olabilir ama ben özellikle sendikalı olanlardan bahsediyorum. Kıdemi olan insanlardan bahsediyorum. Çok ciddi rakamlar var. Bu maliyetleri karşılamak için niyette zarar edecek. Ondan sonra işte İstanbul Belediyesi bu konuda kilometre maliyeti hesabına geçti ama Ercan Başkan'ın dediği gibi ödemelerde sıkıntı var. Belki bu doğru bir modeldir. Kaynak olursa, ödeme yapılırsa halk otobüsü de alacağını bilir. Aynı şey bizde de şehirler arasında şu anda çok ciddi bir daralma var. Tarihinin en karanlık sürecinden geçiyor. Kriz içinde sektör, otobüs yenileme yok. Üretici firmalar otobüs satamıyorlar. Alacak insan yok. Onun için büyük bir kriz döneminden geçiyoruz. Bu krizi atlatmak için bizim birinci önceliğimiz mevzuatla ilgili bir uğraşacağız. Ama hepsinden önemlisi bizim ilgili bakanlıkları, bu Hazine Maliye Bakanlığı olabilir, Ulaştırma Bakanlığı olabilir, diğer ilgili bakanlıklar olabilir, Çevre Şehircilik Bakanlığı olabilir. Bu bakanlıklarla bir koordinasyon kurulu oluşturup karayolu taşımacılığının şehir içinde, şehirler arasında, uluslararasında geleceğini belirleyen bir planlama yapmamız lazım. Bu planlar yapılmadığı zaman günlük şikayetlerimizi anlatır dururuz, birbirimize anlatırız. Siyasetçiler de bizim affedersiniz gazımızı almak için toplantılar yaparlar. Ondan sonra yürür gideriz biz. Bugün Sayın Kavcıoğlu'yla bir video konferans toplantısı yaptık. Kavcıoğlu ile yaptığımız toplantıda bizim sektör adına Merkez Bankası'ndan isteyeceğimiz fazla bir şey yok. Kredi Garanti Fonu'ndan düşük faizli bir kredi, hiç olmazsa bu vergi borçlarının ödenmesi için böyle bir imkan yaratılmasını talep ettik. Ama talepler bitmez. Yani bu sektörün yürüyebilmesi şu anda mümkün değil. Turizmde de durum çok farklı değil. Orada rahatlık şudur. İş varsa gidiyor, iş yoksa gitmiyor ama diğer taraftan motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Hep söylüyorum. Bizden motorlu taşıtlar vergisi almasınlar. Bugün gündeme getirdiğim konular var. Bunların başında işte
düşük faizli kredi ve motorlu taşıtlar vergisi. Yani ticari bir araç zaten 5-6 senede ekonomik ömrünü tüketirken bir de bundan niye motorlu taşıtlar vergisi alıyorsunuz? Ben bunu çalıştırarak vergi veriyorum, katma değer üretiyorum, hizmet veriyorum. Biz kamusal hizmet veriyoruz, yani şu anda ama hizmeti yapan niteliğe geldik. Belediyeler para veremiyor, biz de para verecek paramız kalmadı. Onun için bizim net bir şekilde söylüyorum, çözümümüz planlamadan geçiyor. Gerek şehir içinde, gerek şehirler arasında ciddi bir planlama sorunu var şu anda karayolu taşımacılığında. Ulaştırma Bakanlığı hava yolunda ciddi yatırımlar yaptı. Şunu söylüyorum, bakın, 120 milyon yolcuya çıktı iç hatlarda taşınan yolcu. Son 20 senelik periyotta 9,5 milyondan 120 milyon. Biz ne kadar küçüldük? Aynı oranda küçüldük. Artan nüfusa ve hareketliliğe rağmen küçüldük. Diğer taraftan orta mesafelerde İstanbul-Ankara hattı gibi, Ankara-Kayseri, Ankara-Sivas işte açılacak hatlarla birlikte bizim omurgamızı teşkil eden ana hatlarda çok ciddi bir şekilde sübvansiyonla yürütülen demiryolu taşımacılığı var. Şimdi bütün bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil. Hava yolu yaz aylarında bile bir hafta öncesinden 10 gün öncesinden bilet aldığınızda otobüsten ucuz bilet. Sübvansiyonla yürütüyorsunuz. Benim vergim, akaryakıtın vergisi var. Ben vergi veriyorum. Eğer diğer taraftan bakıyorsunuz, sübvansiyonla sürdürülen demiryolu ve hava yolu taşımacılığı yolcunuzu alıyor. Bu hakikaten sürdürülebilir değil. Onun için ben şehir içinde de özellikle şunu söylüyorum, şehir içinde şehirler arasında ulaştırma planlamasında planlamayı uzun soluklu 5 yıllık planların içine koymak lazım. 3 tane 5 yıllık plan içinde ulaşımın geleceğini konuşup o planlara yatırımlarını insanlar ona göre yapsın. Ben belki demiryolu taşımacılığına geçeceğim. Açsınlar önümüzde demiryolu taşımacılığı yapmam. Ben niye boş otobüse yatırım yapayım? Örneğin Ercan Beyler şimdi şehir içi taşımacılığı yapıyor. Turgay Bey servis taşımacılığı yapıyor. Servisin geleceğine, halk otobüsünün geleceğine siz raylı sistem planlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Diğer taraftan halk otobüsünü yapan arkadaşlarımız, hat taşıması yapanların geleceğini planlamıyorsunuz. Ya şuradan şuraya şu hat yapılacak şehir içinde. Bu hattaki araçları şuraya kaydırmamız lazım. Şu yatırımı yapmamız lazım. Aynı şekilde şurada havaalanı, burada havaalanı yapıyoruz. Ya otobüsünü küçültelim, o zaman oturalım bunu planlayalım. Bize boşuna yatırım yaptırmayın. Bu insanların aklı ermiyor bu işe. Hep yarınların günler gibi olacağını zannediyorlar. Yarınlar gelmeyecek. Hiç kimse onu beklemez. Yani yarınlarımız günler gibi olmayacak. Onun için tasarruf sağlamamız lazım. Ben bir örnek daha vereceğim. Bizim sektörümüzde bilet satma olayı. Bakıyorsunuz portallar var işte. 2 portal birbirini satıyor. Maalesef burada bir tekel oluştururken bile müdahale yok. Gözlemede, izlemede diyorlar. Komisyon oranlarını onlardan 12'lere 13'lere kadar çıkaran bir anlayış var. Peki ne oluyor? Yabancı yatırımcılar hevesleniyor bu sefer. Türkiye'de ilk 28'in içine girdi bizim portalımız. İsim vermeme gerek yok. Herkesin bildiği portal. Türkiye'de büyüme hızında ilk 28'e giriyor. Bizim sektörde küçülmede 1 numara. Şimdi böyle bir tezat olmaz. Onun için bizim Ulaştırma Bakanlığı'nın TÜRSAP'ta olduğu gibi bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Biz kaynaklarımızı dışarıya değil, içeride tutacak şekilde planlama yapmamız lazım. Biletleri ucuzlatıp havayoluyla, demiryoluyla rekabet etmemiz lazım. Bilette makul hizmet bedeline dönüp komisyonu ortadan kaldırmamız lazım. Bütün bunlar tabii konuşacak çok şey var ama ben daha fazla arkadaşların zamanını da almak istemiyorum. Hakikaten ciddi bir planlama sorunu var, ciddi bir temsil sorunu var. Bizim bütün meslek örgütlerimiz, taşımacılıkla ilgili meslek örgütlerimiz bir araya gelip sendika mı, işte bir birlik mi, ne olacaksa olsun kendi haklarını arayan, hesap soran ve kendi geleceğini planlayan bir anlayışla beraber bu işi yönetmek lazım. Planlamadan yoksul karayolu taşımacılığının kaybedeceği 2 şey var. Kalitesini kaybeder, güvenliğini kaybeder, can kayıplarını yaşamaya devam ederiz biz. Niye böyle oldu diye birbirimize hesap sorarız. Şoföre verecek maaş yok. Bugün şoför sorunu yaşanıyor Türkiye'de. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi de bu. Niye? Veremiyoruz, kazanamıyoruz ki şoförün hak ettiği maaşı verin. En riskli mesleklerden bir tanesi şoförlük. En asosyal mesleklerden bir tanesi, en eziyetli. Yani evinden ayrı, yatağını yola seren insanlardan düşük maaşla hizmet bekleyeceksiniz. Böyle bir anlayış olmaz. İşte bugün şoför sorunu giderek büyüyen bir sorun haline gelmeye başladı. Dünyada da Türkiye'de de gerek yük taşımacılığı gerekse karayolu yol taşımacılığında ciddi bir şoför sorunu var. Şoför kalitesi giderek azalıyor. Çünkü hak ettikleri ücreti veremediğiniz zaman, cazip hale getirmediğiniz zaman arkadan yeni nesillerin mesleği seçmezler ve sorun yaşamaya devam edersiniz. Diyorum hocam, şimdilik ben burada kapatayım. Arkadaşlarım daha fazla zaman almayayım. Benim temel sorunum temsil yeteneği.
ve en önemlisi birlik beraberlik içinde olacağımız planlamayı ortaya koymamız lazım. Ciddi bir karayolu planlamasına ihtiyaç var. Şehir içinde ve şehirler arasında diyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, süreyi gerçekten çok iktisatlı kullandınız. O açıdan size teşekkür ediyorum. Şimdi yine alfabetik sırayla gidiyoruz. Turgay Başkanım da sıra. İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanımız Turgay Bey'e soruyu hatırlatıyorum, panelimizin başlığını. Pandeminin Türkiye'deki toplu taşımaya etkisi. Bu açıdan baktığınızda öğrenci ve personel taşımacılığına etkisi olarak değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir organizasyon için Bus for Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii hemen hemen benzer sorunlarla, yani problemlerimiz benzer taşımacılık segmentinde. Fakat bizim öğrenci ve personel taşımacılığı olarak özellikle pandemi sürecinde okul taşımacılığıyla ilgili çok büyük sorunlar yaşadık. Öncelikle sorunlardan daha sonra şu anki konuma geçmek istiyorum. Birincisi, kaliteli iş gücünü kaybettik. Mevcut sistemde çalışan şoförlerimizin başka iş kollarına kaçmasına, gitmesine sebep oldu bu pandemi. Bunu da normal karşılıyoruz. 20 ay, 24 aya yakın iş veremediğiniz bir şoförün idame ettirmeniz ve onun maaşını ödeyebilmeniz de mümkün değil zaten. Bu süreçte personel taşımacılığında da yine sıkıntılar oldu. Fabrikaların ara vermesi, bazı beyaz yakalı hizmet verilen kurumların evden çalışmaya geçmesi, burada personel taşımacılığında da müthiş bir azalmaya sebebiyet verdi. Şimdi biz biraz önce diğer panelistler çok güzel anlattılar. Maalesef bizler yaptığımız işin karşılığını alamayan sektörleriz. Özellikle taşımacılık için söylüyorum. Nedense bizleri bir açığı kapatan kişiler olarak görüyorlar. Ben öyle düşünmeye başladım artık. Sonuçta bir ihtiyaç var ve bu sektörler oluşmuş durumda. Halk otobüsü için de bu geçerli, şehirler arası otobüsler için de geçerli, servis için de geçerli. Sonuçta biz kamunun yapması gereken bir işi öz sermayemizde yatırım yaparak ve kamuya hizmet ederek yapıyoruz. Ama en son yaşadığımız bir konuyu da söylemek istiyorum. Verilecek zamlarda bile biz bu zamların nasıl hesaplanacağı detaylarını detaylı olarak bütün kamu kurumlarına, bütün UKOMA yetkililerine anlatmamıza rağmen standart prosedürle bir rakam üzerinden tartıştık. Hatta ben o gün UKOMA'da da şunu açık ve net söyledim. Bu işin bir matematiği var. Bu matematiğin dışına çıkılmaması lazım. Biz her sene burada zamları tartışmamamız lazım. Giderler belli, artış oranları belli, olması gereken zam belli. Bakın şu son süreçte en son Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME'sinde aldığımız kararla hem halk otobüsleri, taksiler, minibüsler ve servislere birer zam verildi. O zamlar daha uygulamaya, ki okul servislerinde Şubat ayında uygulanacak diye bir karar aldılar. Çünkü Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta hiç akaryakıt zammı olmamış gibi biz bu zamları Şubat ayında uygulamak zorunda kaldık. Zaten Şubat'a geldiğimizde verilen o zam bizim en ufak bir eksiğimizi kapatamadı. Şu anda servis sektöründe maliyetlerin inanılmaz artışıyla, ki okullarda maalesef aksiyon alamıyoruz. Yani bunu fiyatlara yansıtma imkanımız yok. Çünkü fiyatlar kamu tarafından, belediye tarafından belirleniyor. Hiç çıkış yapacak bir noktamız yok. Bu süreci bu şekilde sürdürmek zorundayız. Ve bununla ilgili de birçok şirket, esnaflar da dahil, kendi öz sermayelerinden karşılayarak bu zararları, bu sistemi yürütmeye çalışıyorlar. Sonuçta kamu hizmeti veriyoruz. Ama kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. Onun için bu panelin çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Personel taşımacılığı tarafına geldiğimizde de maalesef buradaki, özellikle İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde de, İzmir'le de Ankara'yla da bunları konuşuyoruz. Burada da çok büyük sorunlar var.
Yani biraz önce Mustafa Başkan biz zaten kendi aramızda da konuşurken yani pandemiyi arayacağımızı hiç düşünmezdim diye bir cümleyle başladık kendi aramızdaki sohbete. Hakikaten pandemide yaşadığımız zorluklar gerçekten bizi çok zorlamıştı. Ama hali hazırda şu an yaşadıklarımız pandemiyi aratır hale geldi. Gerçekten süreç çok sıkıntılı ilerliyor. Bizlerin akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artışa bir formül bulma imkanımız yok. Çünkü sonuçta biz de hizmet veriyoruz ve hizmet verirken tedarikçiler çalıştırıyoruz. Arada devamlı şu anda bütün şirketlerde her gün zam ne kadar yapılacak, zam ne kadar yapılacak, nasıl fiyat artışı olacak, ne olacak bunlar konuşuyor. Tabii bunlar bilinen detaylar. Yani bizim sektörümüzle ilgili. Bizim sektörümüzle ilgili aynı diğer sektörlerde olduğu gibi araç tedariğinde müthiş bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü hem üretici firmalarda araç yok, hem mevcut araçların alabilecek satın alma gücü kalmadı artık. Yani yatırım artık bizim sektörden yatırım beklemek biraz hayal. Elimizdeki olanlarla uzun senelerce hizmet vermeye çalışacağız. Onları tedavi ederek hizmet vermeye çalışacak. Çünkü gelinen noktada sektörde kullanılan yüksek derecede kullanılan, yüksek sayıda kullanılan araçların rakamları 700 bin liralara kadar geldi. Bunun yani uygulanabilir, sisteme dahil edilebilir bir tarafı kalmadı. Bu çok büyük bir sıkıntı. Kaliteli iş gücünden bahsetmiştim. Bir de bizim sektörün pandemiyle başlayan ama şu anda da devam eden çok önemli bir sorunu var. Kamu ihaleleri. Kamu ihalelerinin 47-34 ve 47-35'te iki farklı ihale var. Maalesef 47-34'lerde hizmet ihalelerinde yıllardır Türkiye'de akaryakıtta böyle hareketlilik olmamıştı. Ama gelinen noktada 47-34'te hizmet alım ihalelerinde özellikle araç kullanımlarında araçla yapılan işlerle alınan ihalelerde akaryakıt zammı verilmiyordu. Fakat bundan bir 15 gün önce bir resmi gazetedeki yazıyla bu farkların verileceği söylendi. Ama hala belirsizlik devam ediyor. Sektörde bu konuyla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Bunlardan en önemlisi kamuya yapılan bu taşımacılık ihaleleriyle ilgili. Hatta bana her gün en az 5 tane 6 tane arkadaşım teminat mektuplarımızı yakma durumuna geldik. Yani zararı artık karşılayamıyoruz. Acilen kamunun bu konuda bir karar alıp bu farklarla ilgili ne yapılacağına dair detaylı bir açıklama yapması gerekiyor. Evet, şu anda bir karar alındı ama sürüncemede kaldı. 15 gündür bunun ne şekilde sonuçlanacağı konusunda hiçbir bilgi bizlere ulaşmış değil. Ben Mustafa Bey'e de Ercan Bey'e de katılıyorum. Bizlerle ilgili bir yönerge çıkarken birçok bakanlıkla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bu sürecin yavaş gitmesini hatta ve hatta hiç ilerlememesine sebebiyet veriyor. Neden derseniz hepinizin örneği bundan yıllar önce kötü bir olay sonucunda alınan kararlarla bir yönetmelik yapıldı ve biz bu yönetmeliğin değişmesi veya daha da iyileştirilmesiyle ilgili 4-5 sene boyunca uğraştık. Şu anda ekranda gördüğüm bütün değerli panelistler de buna destek verdiler. Kemal Hocam siz de çok iyi biliyorsunuz. En sonunda bununla ilgili yani maalesef bir de böyle de bir sorunumuz var. Bazı kararlar alınırken ben Mustafa Başkan'a %100 katılıyorum. Ulaştırma ile ilgili artık yani toplu taşıma ile ilgili gerekirse bir bakanlık olmalı. Yani Türkiye'ye baktığınızda toplu taşımanın yani toplu taşımana aklınıza hangi sistem geliyorsa bunun içine dahil olmalı. Ama bir bakıyorsunuz büyük şehirlerde belediye, normal şehirlerde yine valilik üzerinden gidiyor. Yani bunun bir sistematiği olması lazım. Yani sorunları çözmek adına birçok yerle uğraşmak artık bizim sektörü yordu. Kendi aramızda bazen sohbet ediyoruz. Ya hakikaten mecliste bizi temsil edecek bir kişiyi bulup ya ona elimizden geldiği desteği verelim ki ya bizim dertlerimizi, sorunlarımızı iletsin. Bakın Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü bir karar alıyor. Belediyeyle çelişiyor.
Ulaştırma Bakanlığı bir karar alıyor, yine belediyeyle çelişiyor. Örnek, Mustafa Beylerin turizm taşımacılığında yaşadığı D2 belgesiyle havalimanına girseniz ceza yiyorsunuz. Yani bu olabilecek, yani turizm ülkesi olan bir ülkede olabilecek bir şey değil. Bunun gibi birçok detaylar var. Bir detay daha söyleyelim. Çalışma, yani güzergah izin belgesi olmayan bir aracın 6 ay bağlanması söz konusu. Bu da Uber'den dolayı çıkmış bir kanun. Korsan taşımacılığa sokuyor. Araba okul taşıtı veya personel servisi. Arabanın her türlü belgesi var. Sigortaları, aklınıza ne geliyorsa, belediyeden alınmış şey belgesi, şoför kartı, her şey var. Ama güzergah kullanım izin belgesi. Bu araba nereden nereye gidecek? Tamam, bu da alınsın da bu belge yok diye bir araba 6 ay bağlanmaz. Yani o kadar çözülmesi gereken sorunlar var ki. Yine Mustafa Başkan belirtti. Efektif çalışma. Yani biz şu anda ülkemizin geçtiği süreçte biz bütün değerlerimizi, bütün imkanlarımızı ne kadar çok kullanabiliyorsak kullanmalıyız. Biz yıllardır servis taşımacılığı sektörü olarak kademeli saatin uygulanmasıyla ilgili bir çalışmanın yapılmasını istiyoruz. Ya bunun faydalarını anlat bitmez. Şimdi bizler bir araba alıyoruz ve bu araçları sabah akşam servise koyuyoruz. Ondan sonra bütün gün bu araçlar boşta duruyorlar. Biz bu şoför için 30 günlük sigorta ödüyoruz. SSK'sını ödüyoruz, her şeyi. Yani neden bunu beceremiyoruz? Bunun detaylarına çok fazla girmek istemiyorum. Kendi malımıza ihanet ediyoruz. Biz bu konuda bir konsensus oluşturmalıyız. Bir çalıştay mı olur, başka bir durum mu olur? Bütün bu araçların efektif kullanılması lazım. Biz bunlarla bir katma değer üretiyoruz. Taşımacılık sektörünün hangi sektörlere ne kadar etki ettiğinin çalışmasını yapsalar, Allah, yani korkarlar yani. O kadar yani taşımacılık durduğu anda birçok sektör durur. Birçok sektör durur. Yani biz bir kapının tamiri için, yani sanayilere gidin, sanayide birçok firma artık servisçilere peşin para vermeden iş yapmıyor. Çünkü ekonomik olarak çok büyük sıkıntıda servis sektörü. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Evet, biz bir kamu hizmeti veriyoruz ama özel sektörüz. Özel sektörde özellikle fiyatlar konusunda bir sistematiğin oluşması lazım. Bir matematik cetvelin oluşması lazım. Şimdi Ercan Bey bazı şeylerden bahsetti. Ben tabii onların ücretsiz taşımayla ilgili söylediğinin yanında bir şey söyleyemem. Hakikaten orada sonuna kadar kendilerini destekliyorum. Söylediklerinin altlarına bizler de taşımacılar olarak imza atarız. Bizde de mesela var. Okullarda her araçta bir tane ücretsiz öğrenci. Yani zaten bizim arabalarımız eskiden 19-20 kişilikten 16 kişiye düştü. Birer tane de öğrenci taşıdığınızda 15'e düşüyor. Zaten İstanbul genelinde servislerin taşıma ortalaması 13-14'ü geçmez. Bu trafikte bu araçların birkaç iş yapmasını sağlayacak çalışmalar yapmalıyız. Ben bu konuda her kuruma söyledim. Her kurumla bu konuları görüştük ama maalesef aksiyon almakta kimse bir harekette bulunmuyor. Ben buna da çok şaşırıyorum. Onu da söylemek istiyorum. Biz sektörler olarak ne isteyebiliriz? Akaryakıt desteği isteyebiliriz. Sonuçta kamu hizmeti veriyoruz hepimiz. İnsanların ulaşımını sağlıyoruz. KDV'siz, ÖTV'siz akaryakıt talebimiz var. Öğrenci taşımacılığı önemli bir şeydir. Personel taşımacılığı şu anda personel taşımacılığında bir şekilde hizmet verdiğimiz kurumlardan bu ücretleri talep etme yolundayız ama yarın öbür gün bu ücretler fahiş fiyatlara yükseldiğinde hizmet verdiklerimiz nasıl bir pozisyon alacak? O da bizi tedirgin eden bir durum. Yani nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Çok tedirgin edici bir durum. Şimdi buradan çok açıkça bir şey daha söylemek istiyorum. Okul servis taşımacılığıyla ilgili. Şayet bu zam oranlarında yine biz her sene yazın o UKAME'de matematiği olmayan bir fiyatla karşımıza geldikleri takdirde biz önümüzdeki sene okul servisi yapacak araç bulamayız, çalıştıramayız. Maliyetleri
düşürmenin tek yolu kademeli saattir. Başka kurtuluş yok. Ben veliye daha ucuz hizmet vermek için benim aracımın sabahleyin en az 3 iş yapması lazım. Personel ücretimi 3 işe bölmem lazım. Ben personel ücretimi tek okul taşımacılığından çıkarmak zorunda kalırsam bu direkt veliye yansıyacaktır. Biz kamu menfaatini istiyoruz. Halkın menfaatini istiyoruz. Bununla ilgili çalışma yapılmalı diyoruz. Söyleyecek birçok daha şey var ama süreç son 10 dakikaya girdi Kemal Hocam. Biz diğer platformlarda yine sizlerle bunları tartışırız. Onun için son 15 dakikayı soru cevap yapacağınız için ben burada Teşekkür durdurmak ederim. istiyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım, ben de burada soruları elimden geldiğince derlemeye çalıştım. Şimdi anket sonuçlarını görebilme şansımız var mı Bora Bey? Evet hocam. Buyurun. Kent içinde katılanların %73'ü kapasitenin %50-75 arasında 2019'a göre yani en az minimum %25'lik bir kapasite düşüklüğünden düşüklüğü olabileceğini düşünüyor katılımcılarımız. Diğerine bakalım. Yine öğrenci ve personel taşımacılığı için de aynı oranda, yani kapasitenin %50-75 düzeyinde 2019 100 kabul edildiğinde %50-75 arasında olduğunu söylemiş katılımcılarımız. Şehirler arasında bu oran %92 düzeyinde, katılımcılar kapasitenin %50 ile 75 arasında kullanıldığını söylüyor. Şimdi 2 tane 73 çıkınca istatistiksel olarak bir sıkıntı çıkıyordu ama hani burada da bir %73 çıksaydı bir sıkıntı vardı. %92 çıkması istatistiksel olarak anlamlı. Biz de biliyoruz ki şehirler arasındaki sorun, kapasiteyle ilgili sorun hem son dönemdeki fiyat artışları hem de pandeminin etkisi daha da yoğun hissedildi. 4. turizme bakalım. Turizmde de yine kapasite düşüklüğünün evet %96 düzeyinde olduğunu, %96'sı katılımcıların %96'sı %50-75 düzeyine düştüğünü oylamışlar. Bu da yine farklı bir rakam çıkması itibarıyla yani bu demek oluyor ki biz kapasitede tüm taşıma modlarında minimum %25, hatta %50-75 arasında 2019'a göre bir kapasite kullanımı düzeyine sahip olduğumuz anlamına geliyor. Teşekkür ediyorum. Başkanım, sorular var. O soruları Geçmeden çok kısa bir şey söyleyeyim, ondan Tabii, sonra buyurun. sorulara geçelim. Ben buradan sektör meclis üyemiz olan gerek Turgay Bey gerek Ercan Bey şunu teklif ediyorum. Bizim oturup karayolu yolcu taşımacılığı, şehir içi şehirler arası turizm, sektör meclisi içinden 2'şer tane temsil seçip bir karayolu taşımacılar konseyini oluşturalım. Temsil gücü olarak. Sanal bir temsil gücü olsun. Neden söylüyorum? Bakın Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şu anda altyapı 1. sıraya çıktı. Ulaştırma tarafı çok zayıf kaldı. Belki bakanlığın da ayrılması, bölünmesi gerekebilir. Neden söylüyorum? Hakikaten bakanlık çok yoğun yatırımlara girdi. Çok yoğun işler yapılıyor. Demiryolunda, hava yolunda, havaalanları vesaire. Bunları hiç tartışmaya açmıyorum ama ulaştırmaya bu kadar önem veren bir anlayışın altyapıya bu kadar büyük emek ve zahmet veren bakanlığın ulaştırmaya ayıracak zamanı yetmiyor bize. Onun için bizim mutlaka ve mutlaka bunları oturup değerlendirmemiz lazım. Kendi geleceğimizi anlatan bir yol haritası çizip önlerine koymamız lazım. Burada odağı birlik kullanabiliriz, diğer platformları, ama bizim önce oturup şehir içinde şu lazım, serviste bu lazım, şehirler arasında bu lazım, turizmde bu lazım diyebilecek bir çalışma yapmamız lazım. Bu konuda akademik bir çalışma olacak, gerçekten kamu yararı olacak, ülke yararı olacak, ondan sonra toplum yararı olacak, sürdürülebilirlik olacak içinde böyle bir planı
şehir içindeki halk otobüsleriyle, servis otobüsleriyle, turizmcilerle ve bizim tarifeli taşımayla bunları mix edip oturup bir rapora dönüştürmemiz lazım, bir kitaba dönüştürmemiz lazım. Bu kitapsız sektörün kitabını yazmamız lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Şimdi sohbet kısmına yazılmış sorulara şöyle bir derledim. Yine sesli soru sormak isteyen olursa bazı el kaldıranlar var. Elimizden geldiğince hani bunu Mustafa Bey. 15 dakikada buna ayıralım. İnsanların da zamanlarını fazla şey yapmadan. Ben bir soruları okuyayım. İlk önce Ercan Bey'den başlıyorum. Ercan Bey, Şevket Ertuğran Bey der ki özel halk otobüsleri finansmanı için alternatif bir çalışma var mıdır finansman konusunda ve toplu ulaşıma yeni bir bakış açısı kazandırmak için ne tür çalışmalar yapılıyor? Yine Recep Yalamacılar Bey sahadan bir tespit paylaşmış. Antalya'da olduğunu birkaç gün önce ve özel halk otobüsü araçlarının bazı parklarda yattığını gördüğünü söylüyor. Yine Fatih Kocaoğlu Bey İETT hak edişlerinin çözümü olacak mı diye sormaktalar. Yine basından Erkan Yılmaz arkadaşımız İETT modeli özel halk otobüsleri sorunlarına İstanbul özelinde nasıl bir katkı, yani İstanbul'daki model bir fark ettirdi mi? Yani bu ödemeler konusunda bir sorun olduğunu ben de biliyorum. Yani bu paralar ödense bu fark etti mi? Bir farkındalık getirdi mi İETT modeli? Yine Onur Orhon Bey özel halk otobüsü sisteminin merkezi hükümet desteğinin sağlanmasını gerekliliğini vurgulamış. Toplu ulaşımın teşvik edilmesi gerekliliğini ve destek miktarı olması gerekliliğiyle ilgili çalışılması gerekliliğini vurgulamış. Ve yine toplu ulaşım Aşır Altınöz Bey Karayolu Trafik Güvenliği Derneği'nden trafik toplu ulaşım yasası evet ama trafik güvenliği yasası bunu diğer katılımcılara da yaygın bir şekilde soruyorum. Şoförün mutsuz olduğunu, yol güvenliği biriminin oluşturulması gerekliliğini vurgulamış. Buna ben de katılıyorum. Tüm ulaşım modlarında mesela belediyelerin yol güvenliği ile ilgili daha böyle aktif bir modele geçmesi söz konusu olabilir. Keza diğer ulaşım modlarında da şirketlerin yol güvenliği birimlerinin olması lazım. Öyle geliyor. Doğrusu bu. Çünkü mesela Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı yapılırken ya da diğer gaz boru hatları yapılırken yol güvenliği ile ilgili danışmanlık veren uluslararası konsorsiyumlar çalıştı mesela. O hatları inşa edilirken yol güvenliğini konusunda dünya çapında. Şimdi her otobüs trafikteki 12-24 otomobili çekiyor diyor Aşır Bey. Evet, bu gerçek. Burada kamunun bunun farkına varması lazım. İnsanlar pandemi döneminde özel araçlara bir şehirler arası, sadece şehir içinde değil, şehirler arasında vesaire çocuklarını özel araçlarıyla taşıdılar okullara. Ama son akaryakıt fiyatındaki değişiklikler nedeniyle artık kimse bunu böyle rahat rahat yapamayacak duruma geldi. Özel araçları gerçekten trafikten çekmek lazım. Bunun da en temel koşulu toplu ulaşımın teşvik edilmesi olmalı. Ben biraz da küçük korsan katkılarda bulunuyorum. MB isimli bir arkadaş kim olduğunu bilemiyorum ama servis araçlarındaki verimliliğe vurgu yaptı. Yine şimdilik Ercan Bey'e soralım. Ercan Bey bu konuştukları soru olarak ya da katkı olarak nasıl değerlendirirsiniz? Size bir söz verelim. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi aslında konuşmamın başında bu soruların birçoğuna cevap vermiş olduk. Şimdi sorunlu bir sektörüz. İstanbul modelini ilk hayata geçtiğinde
Biz de örnek olarak hep kullanıyorduk. Dedik ki güzel bir model. Yani insanların gelir kaygısını ortadan kaldıran, ücretsiz indirimli taşımayı problem olmaktan çıkaran bir sistem dedik. Ama dediğim gibi biz özel sektörüz. Sonuçta esnaflarımız ödemelerini almadığı zaman da ciddi problemler yaşıyoruz. İşte araçları yürütmekte zorlanıyor esnaf arkadaşlarımız. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapması konusunda karar merci İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz her ne kadar girişimde, görüşmelerde bulunsak da ödeme yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz. Şunu da diğer katılımcı başkanlarım da hak verecektir. Şimdi bizim üyelerimiz, şu anda oturumu takip eden arkadaşlarımız şunu bilmeliler. Yani bizler karar merci değiliz. Biz sadece sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara aktaran, çözüm önerilerini aktaran ve çözüm yönünde gayret eden insanlarız. Sonuçta ben TEOB'a seçileli 3 yıl oldu yaklaşık. Cumhurbaşkanımızla 2 defa olmak üzere bizim konularla ilgili görüşmediğim bakan, ilgili kurum, siyasetçi, muhalefet partileri hiç kimse kalmadı. Şimdi çözüm üretmekle ilgili yaşadığımız sıkıntıları diğer başkanların da biliyorlar. Şevket Bey'in sorduğu soru ki bizim sektörü yakından takip eden bir gazetecimiz Şevket Bey. Şöyle bakılmalı olaylara. Gelir desteğiyle ilgili mesela bizim ısrarla vergisiz akaryakıt talebimiz var. Biliyorsunuz bunu Pandeminin ilk günlerinden beri bunu söylüyorsunuz başkanım. Hatta ben bu nedenle sizin tweetleri paylaştığım için böyle hafif bir başım belaya girdiydi yani. Atlattık. şimdi biz sosyal medyada aktif bir kurum olmaya gayret ediyoruz. Bunu da neden yapıyoruz? Aslında muhataplarına konuyu aktardık biz. Şimdi vergisiz akaryakıttaki ısrarımız da şu. Tek gerekçemiz diyoruz, ücretsiz hizmet yaptırılan sektörüz. Dolayısıyla araç yenilemedeki araç maliyetleri biliyorsunuz şu anda 2,5 milyon liralar bir yeni araç. Bizim esnafımızın artık bunları alması mümkün değil. Finansman sağlama konusunda bir soru gelmiş. Şimdi finansman sağlama dediğiniz şey şudur. Ya devlet hibe destek verir, ya faizsiz kredi verir. Böyle bir yöntemdir. Biz bunların her türlü yolunu deniyoruz. Bütün muhataplarına konuyu anlatıyoruz. Şimdi Türkiye'de sorun çözmek o kadar zor ki geçtiğimiz günlerde çıkardığımız kanunu hatırlayın. Plan Bütçe Komisyonu'nda bizzat davet edildik. Gittik sektör temsilcisi olarak sunum yaptık. O aşamaya gelene kadar bile o kadar bakanlığa görüş soruluyor ki tek tek görüş soruluyor, geliyor, tekrar orada sunum yapıyorsunuz, orada itirazlar oluyor, bütün kurumlara orada tekrar soruyorlar. Yani aşmak sistemi işletilir hale getirmek çok zor. Mesela bizim ciddi bir çalışmamız var. Özellikle buradan da Celalettin Güvenç İçişleri Komisyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Siyasetçileri ikna etseniz bile bürokrasiyi aşamıyorsunuz. Başkanlarımız da benzer sorunlara illaki değineceklerdir ki yaşadıkları sorunlardır. Şimdi siyasetçilerle oturuyoruz. Diyoruz ki durum bu. Ya sonuna kadar haklısınız diyorlar. Bürokrasiye iş nakledilince şöyle şu nedenlerle bu olmaz diyorlar. Sanki kanunları, anayasayı yazan başka birileriymiş gibi böyle değiştirilemez maddelermiş gibi davranılıyor. Bu da bizi yoruyor. Şimdi bizim en büyük problemlerimizden yine söylüyorum. Çok mevzuatlarda sıkıntımız var bizim. Şimdi belediyeler ne kadar destek verdi diye soruyorlar. Bizim arkadaşlarımızla Türkiye genelinde konuştuğumuzda ben illeri de çok geziyorum. Bana dediler ki özellikle 5393'e tabi belediyeler ya başkanım büyük şehirlere bu yetki verilmiş. Ücretsiz ve indirimli taşıma yetkisi. 5393'e tabi belediyelere de bu yetki verilsin. Bizim belediye başkanımız bize destek verecek. Biz görüştük. Peki açtık önünü. Destek şu anda yok işte bütçe gerekçe gösteriliyor. Destek veren belediyeler. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi mecliste şu anda gündemde bir çalışma yapılıyor. İşte İstanbul modeli dedik. Arkadaşlar ödemeleri alamıyorlar. Ciddi sıkıntılar. İşte Bursa güzel bir modelde. Kocaeli bir modele geçiyordu. Bir aksaklık çıktı. Onlar
tekrar bir çalışma yapıyorlar. Kayseri şu anda en uygulanabilir modellerden bir tanesi Bursa'dan sonra. Onlara da ücret yetersiz kalıyor oradaki arkadaşlara. İşte dediğim gibi bürokrat ve siyasetçi empati yapmadığı sürece siz ne anlatırsanız anlatın. Yani geçim sıkıntısı yaşamayan insan sizin derdinizi anlamıyor. Biz de otobüs işletiyoruz. Yani ben de isterim otobüsüm çok kazansın, bütün esnaflarımız çok kazansın. Ama üyelerimiz, işte bizim illerdeki başkanlarımız, esnaflarımız şunu bilmeliler. Biz ikna etme yönünde çok çaba sarf ediyoruz. Hemen kısa bir örnek vereyim. Şimdi ücretsiz taşımaya gelir desteği veriyor devlet. İlk konuşmamda da söyledim. Özellikle Bakan Bey'e, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Aile Bakanlığı çalışma yaptı. Hazine Bakanlığı'na sundu. Biz de bu çalışmayı TEOP Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızla paylaştık. Dedik ki böyle bir çalışma var. Şimdi bizim orada beklentimiz 4 yıllık yeniden değerleme oranında artış ve her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmesi yönündeydi. Ya da dedik bir otobüse maliyetinin yarısını devlet karşılasın, yarısını biz karşılayalım. Biniş başına ücrete çok sıcak bakmadılar. Biz de farklı 2 tane yöntem önerdik. Şimdi Bakan Bey aradı bizi. Dedi ki Ercan Bey %10 yapsak olur mu? Şimdi diyorum ki ya Sayın Bakanım hiç yapmayın. Ne siz sıkıntıya girin ne biz sıkıntıya girelim. Bizim beklentimiz bu. İnsanlar feryat ediyorlar. Akaryakıt almış başını gidiyor. Toplu ücretsiz taşıma ve indirimli taşıma %48'lere ulaşmış. Yani bu sektörün matematiği ortada. Böyle önünüze koyduğunuz zaman belediyelerden ben şunu da söylüyorum bakanlıklara. Bakın Aile Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Hazine Bakanlığı. Bizden aldığınız, bizim söylediğimiz verilere inanmıyorsanız belediyelere bir resmi yazı gönderin. Size elektronik ücret toplama sistemi verilerini göndersinler. Siz elinizi vicdanınıza koyun, ona göre karar verin diyoruz. Bunun ötesinde özellikle bana soru soran arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Biz karar merci değiliz. Biz de istiyoruz sektör sorunsuz olsun, herkes para kazansın, herkes mutlu olsun. Ama işte dediğim gibi bizim istediğimiz çizgide gitmiyor maalesef. Dert anlatmakta, yetkililere ulaşmakta çok sorun yaşamıyoruz. Görüşüyoruz, anlatıyoruz. Siz de hocam bizim sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyorsunuz. Evet. Neredeyse her gün bir yetkiliyle görüşüyoruz. En son İçişleri Bakanımızla apar topar sağ olsunlar davet ettiler, görüştük. Bizzat ben de takip edeceğim bu konuları. Elimizden geleni yapalım bu sektöre. Onun ötesinde bizim yapacağımız dediğim gibi kurumlara sorunları ve çözüm önerilerini iletmek. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi güzel bir model olarak lanse ettik biz bunu. Ama ödeme yapmadığı zaman müsaade ederseniz biz onu da eleştireceğiz. Sonuçta bu insanlar bu otobüsleri bir şekilde yürütecekler. Hak edişlerini alacak ki yürütsün. Tamirci arabası, şimdi bizim Ankara'da yaşadığımız problemlerden biri ki birçok ilde var bu. Sanıyorum Mustafa Başkanımız da söyledi. Şimdi ya da servislerden sorumlu başkanımız söyledi. Şimdi tamirciler diyor ki kardeşim para ödemiyorsanız gelmeyin bana tamire. Benzin istasyonları diyor ki kardeşim akaryakıt borcunuzu ödemeden benden akaryakıt almayın. Şimdi İstanbul'daki esnaf ne yapacak? Ankara'daki ne yapacak? Diğer Niğde'deki, işte Sivas'taki, diğer illerdeki arkadaşlarımız ne yapacak? Bunun çözümü nerededir? Hükümettedir, belediyelerdedir. Ha biz doğru anlatmıyorsak, yani bu derdi doğru anlatamıyorsak o konuda bize fikir versinler. Desinler ki mesela biz olsak bunu şöyle anlatırdık veya şöyle yapardık. Her şeyi deniyoruz. Şimdi arkadaşlar Türkiye genelinde diyorlar ki kontak kapatalım. Şimdi kontak kapatma konusunda da birçok ildeki arkadaşlarımız, özellikle belediyelerden destek alan arkadaşlarımız bu konuda çekimserler. Ki kontak kapatmayı son çare olarak düşünüyoruz. Ama şunu yapacağız. Ücretsiz taşıma gelir desteğinde eğer beklediğimiz oranda bir destek çıkmazsa herkesin ne derler ona samimiyetine sığınarak diyeceğiz ki lütfen biz özel sektörüz. Kamu araçlarını kullanın. Ücretsiz taşıdığımız yolcular için bunu söyleyeceğiz. Kimler için söyleyeceğiz? Şehit ailelerimiz, gazi yakınlarımız ve güvenlik güçleri hariç diğer ücretsiz taşıdığımız yolculara ki biliyorsunuz illere göre bu 15 kalemle
20 küsur kaleme kadar çıkıyor. Lütfen diyeceğiz, kamu araçlarını kullanın. Burada da belediye başkanları çözüm üretecekler. Diyecekler ki kardeşim siz bizim yükümüzü alıyorsunuz. Şöyle düşünseler aslında belediye başkanlarımız, birçok ilde biliyorsunuz sadece halk otobüsleri hizmet veriyor. Belediye başkanımız matematiği önünde koysa, dese ki ben bunu işletsem bana aylık zararı, maliyeti şu. Özel sektöreyle bak ne güzel yapıyorum. Ben bu arkadaşları sübvanse edeyim. Vatandaş da mutlu olsun, belediye de mutlu olsun, esnaf da mutlu olsun. Şimdi ihaleyle veriyorlar halk otobüslerini, hatları veya minibüsten çeviriyorlar veya ruhsat usulü veriyorlar. Diyor ki kardeşim ben ne yapayım? Akaryakıta şu kadar zam geldi. Biz nasıl çözüm üretelim? Bütçemiz yok. Peki senin normaldeki egoyla İETT'nin zararını Kemal Hocam siz de yakından takip ediyorsunuz. Çok devasa rakamlar zararlı. Şimdi özel sektörüyle yaptırıyorsunuz. Sadece halk otobüsü olan il belediyelerine söylüyorum. Destekleseniz bu insanları da yolcu şikayeti gelmese. Şimdi enteresan bir istatistik vereyim. Bursa'da yolcu şikayetleri bu yeni modele geçtiklerinde birdenbire bakın ha bir hafta içinde %95 düştü. Şimdi bundan kim mutlu? Belediye başkanı mutlu. Esnaf mutlu. Yolcular mutlu. Yok bu yaşlıymış, engelliymiş, indirimliymiş. Kimse ona bakmıyor artık. Herkes buyurun binin diyor, davet ediyor. Ya bu sektörü biraz ciddiye almak lazım. Bizi kötü göstermemeleri lazım. Şimdi bakıyorum illerde belediye başkanlarının bizim sektörlere bakış açısı olumsuz. Bizim sektöre pardon. Neden olumsuz? Dertli bir sektör. Adam dert yanacak. Sen belediye başkanısın. O ilde yaşayan vatandaşların belediye başkanı olduğun kadar bu esnafların da belediye başkanısın. Ya bunları kaderine terk etmeye kimsenin hakkı yok. Onun için diyorum ki İstanbul'da, şimdi Ercan Soydaş olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödemeleri yapmıyor. Ben ne yapabilirim buna? Ben sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ararım. Derim ki arkadaş esnaf zorda ki bunu yaptık. Oradaki şirket başkanlarımız, oda başkanımız gayret ediyorlar. Bir şekilde bir an önce esnafın paraları ödesin ki yeni bir sözleşme konusunda uzlaşma sağlamaya çalışıyorlardı en son bildiğim kadarıyla. Bunun ötesinde yapılacak çok fazla bir şey yok. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Paraların ödenmesi konusunda baskı yapılabilir. Destek vermeyen belediyelere gidip görüşüyoruz. İşte Çorum'a gittik. Şimdi belediye başkanımızın bakış açısı şu. Bırakan bıraksın ben yapayım. Bunu birçok belediyede yaşıyoruz biz. Ya yaparım da yani bu kadar istihdam sağlayan, çok ciddi yatırımlar yapılmış bir sektöre de bu söylenmez ki. Yani bu işin cefasını çekmiş insanlara bu söylenmemeli. Yani bu sektör bu kadar kolay gözden çıkarılmamalı. Altyapısı sağlam olmalı. İnsanlar huzurlu olmalı. Trafik güvenliği. İşte yazmış Aşır Bey trafik güvenliği de tabii ki trafik güvenliği önemli. Ama önce bu sektörde hizmet veren servisçi, uzun yol otobüsçü, halk otobüsçü, işte minibüsçüsü, taksicisi önce bunların kafasının rahat olması lazım. İnsanların psikolojisi bozuldu. Şimdi garanti maaşı olanlar o kadar rahat ki bizim adımıza karar verenler. Çok rahat insanlar. Biz anlatıyoruz. Diyoruz ki ya arkadaşlar bakın bizim son paylaşımlarımızda diyoruz ki karar vericiler empati yapsınlar. Ben bunu keyfimden söylemiyorum. Keşke karar verme yetkisi bende olsa da hemen bugün kararı imzalasam yarın yürürlüğe koysam. Böyle bir şey var mı? İmkan var mı? Yok. Kamu adına hizmet yapıyoruz. Kamu denetimindeyiz. Ama kamudan beklentimize cevap alamıyoruz. İşte Mustafa Yıldırım Başkanımızla sağ olsun top bünyesinde toplantılar yaptık. Notlar aldık. İşte ilgili bakanlara ilettik. Ne oldu sonuç? Yok. Niye yok biliyor musunuz? Birçok bakanlık müdahil çünkü konuya. Birini ikna etseniz diğeri diyor ki hayır olmaz bu mevzuata uymaz. Bir örnek daha size. Çevre Bakanlığı, Aile Bakanlığı'nda mesela engelli kartlarıyla ilgili problem yaşıyoruz. %40'a çekildiği için artık hastalar da faydalanmaya başladı. Türkiye'de 3,5 milyon %40 raporlu vatandaşımız var. Bunların 1.100.000 tanesi Aile Bakanlığı'ndan kimlik kartı almış. Ama şu anda o kadar çok biniş var ki Aile Bakanlığı'na rica ettik. Dedik ki belediyelere bir genelge gönderin. %40 raporla gelene bu ücretsiz kartı vermesinler. Aile Bakanlığı kimlik kartını zorunlu koşun.
Şimdi Aile Bakanlığı bürokratları sağ olsun ilgileniyorlar. Bana yönetmeliği attılar. Dediler ki başkanım zaten kimlik kartı olmadan %40 rapora göre kart vermemeleri lazım. Ya arkadaş, belediye bürokratın umurunda değil. Önüne gelene veriyor kartı. Şimdi bunun denetimini kim yapacak? Aile Bakanlığı'na sordum. Dedi ki Çevre Bakanlığı yapacak. Aradık Çevre Bakanlığı'nı. Aile Bakanlığı bize yazı göndersin. Biz belediyelere genelge gönderelim. Ya bunların takibi o kadar zor ki. Biz de insanız. Şimdi günlük belediyelerle görüşüyoruz. Bakanlıklarla görüşüyoruz. Ne bileyim, Belediyeler Birliği'yle, bakın bugün Belediyeler Birliği Genel Sekreteriyle görüştüm. Dedim ki ya başkanım, artık bizim akaryakıta gücümüz yetmiyor. Şu Avrupa Birliği fonlarından elektrikli otobüsle ilgili bir fon sağlayın da en azından dedim elektrikli otobüse dönelim biz. Niye insanların kazancı olduğu gibi akaryakıta gidiyor? Bu halk otobüsü için de böyle, servis için de böyle, uzun yol otobüsü. Mesela vergisiz akaryakıt. Şimdi kafam o kadar dolu ki az önce söyledim mi bilmiyorum. Bakın 3 Maliye Bakanı'ndan da Berat Bey, Lütfü Bey, Nebati Bey. Dedim ki efendim bakın bu vergisiz akaryakıt verin bize. Diyor ki veremeyiz. Niye veremeyiz diyor. Halk otobüslerine verdiğimiz zaman dolmuşlar istiyor. Taksiciler, kamyoncular, uzun yol otobüsleri, turizmciler, kargo firmaları hepsi istiyor. Ve devletin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi de akaryakıttaki ÖTV. Şimdi Ercan Soydaş veya Mustafa Yıldırım veya servislerin başkanımız, ne yapabiliriz biz buna? Çok merak ediyorum. Şimdi soru soran arkadaşlarımız sanıyorum cevaplarını almıştır. Yani Teşekkür o kadar ediyoruz bunaldım başkanım. ki. Sağ olun. Esnaf, şimdi ilerideki bakın başkanlarımız Türkiye grubundan yazıyorlar. Başkanım öldük bittik bir formül bulalım. Diyorum ki burada yazarak, yani burada öldük bittik yazarak sorun çözemeyiz. Ne yapacaksınız? İl milletvekillerinizle, ilinizdeki il başkanlarınıza konuları anlatacaksınız. Bu işle ilgili bir lobi yapacaksınız. Biz burada herkese anlattık zaten. Bak şunu rahatlıkla söylüyorum. Muhalefet partileri de dahil, iktidar partileri, iktidar partisi. Sorun bizim konularımızı, özellikle halk otobüslerinin konularını bilmeyen milletvekili, genel başkan yardımcısı, genel başkan bulamazsınız. Hepsi artık konuları ezberledi. Haklısınız, çözmemiz lazım. Haklısınız, çözmemiz lazım. Birçok öneri yaptık. Sırf şu ücretsiz taşımayla ilgili 5 farklı şey önerdik devlete. Ama Hazine Evet. Bakanı diyor ki, Nebati Bakanımız diyor ki bu yılki bütçede buna yer vermedik, ancak size verebileceğimiz işte %30 verebiliriz. Yıl sonunda bunu tekrar değerlendiririz. Yıl sonunda bir artış daha yaparız. Ondan sonra düzene koyarız. Peki bu esnaf nasıl dayanacak buna? Dayanma gücümüz yok. Soru soranların anlayışına sığınarak söylüyorum. Biraz doluyum. İşte İstanbul'daki arkadaşlarımız perişan. Ankara'dakiler perişan. Efendim Kayseri'dekiler sıkıntı yaşıyor. Niğde'dekiler yaşıyor. Erzurum, Erzincan, herkes sıkıntılı. Erzurum başkanımız aradı bugün. Dedi ki başkanım ne yapacağız? Dedim ki bekliyoruz işte şu ücretsiz taşıma gelir desteğiyle ilgili yönetmelik yayınlanacak. Onu bekliyoruz. Diğer konularda Teşekkür da ediyoruz başkanım. ilgili Çok bakanlara sağ olun. bir şekilde yürütme. Anlaşıldı Kusura bakmayın. derdiniz. Zamanınızı Yok aldım. yok yok. Teşekkür Ee, ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Kemal Mustafa Hoca çok Başkanım. kısa. Hı. Mustafa Başkanım. Şimdi özellikle size Erkan Yılmaz Bey gazeteci arkadaşımız temsil sorunu dediniz. Bunun nedenini soruyor. Sonra sizle ilgili en temel çarpıcı soru bu başkanım. Bir de Mete Kalender arkadaşımız, o da basın mensubumuz, nitelikli şoför kalmadı. Bu konuda ne yapacaksınız diyor. ÖTV ve KDV akaryakıt konusunu zaten Ercan Başkan söyledi. Ankara'ya gittiğinizde Ercan Başkan'ın işittiği cevaplar sizin de işittiğiniz cevaplar. Ona girmeseniz de olur ÖTV. Çok kısa söyleyeyim onu hocam. Çok kısa. Tamam. Bir de Önce şehirler arası yolcu taşıma şirketleri bu şartlarda ne kadar dayanabilir sizce diyor. Nefesi kaldı mı diyor. Havayolu taşımacılığıyla ne kadar rekabet edebileceksiniz gibi sorular sormuş. evet, Bunlara sizden cevap kısa verin. kısa. Ondan sonra Turgay Bey'e geçeceğiz. Birincisi ÖTV ve KDV Ben- konusunda şunu söyleyeyim. Başkanım bir saniye. Sesli soru sorma imkanımız zaman kısıtı nedeniyle yok.
sohbet kısmına sorularınızı yazarsanız ben de gerekli yerlere sormaya çalışırım sevgili katılımcılar. Buyurun başkanım, hemen toparlayın. Şunu söyleyeceğim. Bu akaryakıtta değişiklik, kara rejimi, deniz rejimi, hava rejimi diye ayrılmıştır rejimler. Bunlardan birine yaparsanız diğeri de yapmak zorundasınız. Ben bunu Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanken gittik. Gelir İdaresi Başkanı'yla hepsiyle oturduk, konuştuk. Net olarak şunu söyleyeyim. Rejimde ayrılık yapamazsınız. Şunu yapabilirsiniz ancak. Ben kendilerine bir öneri getirdim. Hava yollarında şu anda vergisiz yakıt var. Uluslararası taşımada havacılık kuralı şudur. Vergi dünyada, bütün dünya ülkelerinde akaryakıt havacılıkta vergisizdir. Peki burada bizim iç hatlarda, sadece iç hatlarda bir vergi koyma imkanımız var mı dedi. Gelir İdaresi Başkanı bunu inceleyelim. Sordu. Evet, bunu yapabiliriz dedi. Yani akaryakıt farkı diye fark ücret alabiliriz iç hat biletlerinde. Peki bunu alalım dedim. Bunu alın dedim. Kişi başı 6 liralık bir yer alsanız benim sektörümün ihtiyacını karşılarsınız. Biz ne alabiliriz dedim. Dünyada birkaç ülkede bu uygulandı. Akaryakıt alıyorsunuz normal fiyattan beraber. Ay sonunda tükettiğiniz akaryakıt üzerinden ÖTV artı KDV neyse vergi türü ondan %10, %20 gibi bir iade alabilirsiniz. Bu uygulanabilirdir. İnsan taşımacılığı hayatın bütün alanlarını ikame ettiren bir alandır. Yani sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin tamamlayıcısı olan bir sektörsünüz. Kapatın kontağı, hayat dursun. Ulaşım yoksa hayat yok. Onun için bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Ben sivil toplum örgütleri anlamında Erkan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu konuda ben şunu söylüyorum. Biz şu anda Odalar Birliği'ne bir meclisimiz var. Teşekkür ediyoruz. Bunu kurdular. Biz birlik kurmaya kalktığımızda o zaman Sayın Ulaştırma Bakanımız ve Sayın Odalar Birliği Başkanımız dedi ki bunu yapmayın. Biz hükümetle görüştük. Sektör meclislerini kuracağız. Fakat sektör meclislerinde etkinlikler zayıf, temsil gücü zayıf. Ben söze başlarken Ercan Başkan'a, Turgay Başkan'a ve burada olmayan diğer arkadaşlarımıza şunu öneriyorum. Odalar Birliği sektör meclisimizde yaklaşık 40 kişi var. Buna gerek yok. 3-4 kişilik, 5 kişilik yani veyahut da 2'şer kişilik her şeyden taşıma modundan birleşelim. Bir istişare konseyi oluşturalım. İlk şeyimiz de planımızı, programımızı hazırlayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanım biz bugüne kadar hep haklısın kelimesinden başka hiçbir şey duymadık ama hakkımızı alamadık. Bu sektör bu ülkeye lazım, servisi lazım, halkçısı lazım, şehirler arası lazım, turizm lazım. Biz sorunlarımız şunlardır, çözüm önerilerimiz bunlardır. Bu konuda bizim bakanlıklar arası bir koordinasyon kurulu kurun. Biz de bunun içinde aynı lojistik konseyinde olduğu gibi karayolu yol taşımacılığı konseyi kuralım. Bu konseyin içinde ilgili tüm bakanlıklardan birer temsilcisi olsun. Ercan Başkan'ın söylediğine katılıyorum. Bu iş bürokrasiye kalırsa geçmiş olsun. Ulaştırma planlamasına gittik işte kalkınma planlarında. Yani kusura bakmayın bu kadar ciddiye alınmayan bir ortam olmaz. Ulaştırma Bakanımızın şu anda ağırlıklı olarak altyapı yatırımlarına yöneldiğini net olarak görüyoruz. Köprüler, otoyollar, hava alanları öncelikli konudur. Açılıştan açılışa koşuyor. O zaman bizim çok yetkili ve etkili bir bakan yardımcısına veyahut da ulaştırmayı tamamen bağımsız bakan, Ulaştırma Bakanlığı eskiden ayrıydı. Altyapı Bakanlığı ayrıydı. Bunlar belki yeniden değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi önce sivil toplum örgütü olarak biz yeterli miyiz? Biz ne istediğimizi doğru anlatabiliyor muyuz? Ona anlat, ona anlat, ona anlat. İçişleri Komisyonu'na ulaştırma. Anlat istediğin kadar. Haklısın diyorlar, başka bir şey yok. Peki, hak almanın yolu nereden geçiyor? Şu anda başkanlık sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkarız. Biz bir istişare konseyi olarak, efendim böyle bir konseyin kurulması öncelikli olarak kabul edilmesi gereken bir şeydir. Ercan Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Hakikaten konularını her iki başkanımız da son derece güzel dile getirdi. Yapılması gereken her şeyi sivil toplum örgütleri, başkanları, yönetimleri yapıyor. Ama mesafe alamıyoruz. Mesafe almanın yolu da Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip yani iradesi var bir irade koyun efendim bu konuda haklı olduğumuzca biz bireyin zarar görmeyeceği, ülke ekonomisine zarar gelmeyeceği önerilerimizi hiç olmasa değerlendirelim. Yani toplumun zarar görmediği, devletin kamu kaynaklarını israf etmediğimiz düzenlemeler taleplerimizi gerçekleştirin. Hem ülke kazansın, hem insanlar kazansın, hem ulaşım güvenliği artsın, hem de ulaşım konforu artsın. Onun için bizim belki de karayolu taşımacılığı yapan tüm modların başkanlarıyla oturup bir konsey oluşturmamız lazım. Sanal önce, sonradan da bunu resmileştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir randevu isteyip efendim bu konuda bir irade koyun. İlgili bakanlara talimat verin. Bu bakanlıklar arası karayolu yol taşımacılığı koordinasyon kurulu oluşturalım. Lojistik konseyinde olduğu gibi. Başka Teşekkür soru ediyorum. neydi? Bir soru daha vardı zannediyorum. Erkan Bey'in. Erkan Bey o temsil sorununu sordu başkanım.
Bir de şoför sorunu. Şoför sorunu giderek Mete Bey sordu. Mete Kalender. Mete Kalender kardeşimize teşekkür ediyorum. Hakikaten şoför sorunu sadece Türkiye'nin de dünyanın sorunu oluyor. Yakında ithal şoför kullanmaya başlarsak hiç şaşırmamak lazım. Yok çünkü nedeni kazanmayan sektör, kazanamayan Ercan Başkan çok güzel ifade etti. Kazanmıyor ki neyi versin? İETT şoförü 6-7 bin lira, 10 bin lira veriyorsa ben onu veremem ki kazanmıyorum. O kadar kazanmıyorum. O zaman şoför gelmiyor. Cazip olmadığı zaman bu sektör talep gelmiyor şoförden ve şoförlük mesleği giderek önemli bir meslek haline geldi. Türkiye'yi ve dünyayı bekleyen en önemli tehlikelerden bir tanesi karayolunda yolcu taşıma güvenliğidir. Ben Sayın Bakanımızla, İçişleri Bakanlığımızın yapacağı bir toplantı var. Ayın herhalde salı veya çarşamba günü, ayın 16'sı. Çarşamba 17'sinde pardon. Perşembe günü 17'sinde. 16'sında biz yapıyoruz. 17'sinde İçişleri Bakanlığı Mehmet Bey aradı. Evet. Başkan aradı. Tamam. 17'sinde İçişleri Bakanımızın talimatıyla bir toplantı yapıyoruz. Oradan nitelikli bir katılım sağlayacağız. Ve en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de şoför sorunudur. Şoför sorunu sosyal bir sorundur, ekonomik bir sorundur. Kazanamadığımız için şoför barındıramıyoruz. Nitelikli şoförlerin çalışma şartları, dinlenme şartları, şoförlerin hakları, sorumluluklarını tayin edecek durumda değiliz. Çünkü biz varlığımızı devam ettiriyoruz. Bu halk otobüsü için de böyle, Turgay için de böyle, servisler için, bizim için de böyle, turizm için de böyle. Yok kazanamıyoruz, veremiyoruz. Dolayısıyla şoför gelmiyor. Şoför sorunu Türkiye'nin bana göre karayolu taşımacılığında en öncelikli sorunu olarak büyümeye devam edecek. Teşekkür ederim. Başkanım bir de 3. köprüyle ilgili bir sorun var. Çanakkale Köprüsü diyor Erkan Yılmaz Evet, kardeşim. ben bunu da Çanakkale'de gelecek diyor şimdi sıraya diyor. Tabii döviz bazında fiyatlar var. Biz şu anda 3. köprünün kullanılmaması ile ilgili yani serbest bırakılması Fatih Sultan Mehmet'in serbest bırakılması konusuyla ilgili talebimizi Ulaştırma Bakanımıza söyledik. Ulaştırma Bakanımız bu konuda umut verdi bize ama umudumuzun artık gerçeğe dönmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir irade koydular. Bizim geçen otobüs sayısı giderek azaldı. 1000 otobüs geçiyor. 1000 otobüsün geçtiği bir yolda ekonomi düşünülmez. Biz toplu taşıma yapıyoruz. Bakın Almanya toplu taşıma araçlarından otoyol hizmet bedeli almıyor. Geçiş bedeli almıyor. Biz bırakın geçiş bedeli almayı en uzun yoldan, en pahalı yoldan yolcuyu getirerek ondan sonra işçinin, memurun, öğrenciyi taşıyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak öğrencileri taşıyoruz. Öğrencinin ekonomisi nedir ya? Onlara indirim de yapıyoruz ama yetmiyor. Onun için bizi uzun yoldan dolaştırmasınlar. Hatta ben şunu söylüyorum. Bugün yazdığım raporda bunlar da vardı. KDV hemen %8'e düşürülsün. Yoğun bir şekilde kullandığımız otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde toplu taşıma özelliğimiz dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan belge alan D1, D2, B1, B2 belgeli taşıtlar OGS, EGS sistemine işlenerek %50 indirimli geçiş imkanı sağlasın. Abonman sistemi getirilsin. Bu süreçte sınırlama kaydıyla beraber motorlu taşıtlar vergisi alınmasın. Haziran ayına kadar belediyeler tarafından işletilen yerlerden kira artışı yapılmasın. Tarifeli toplu taşıma özelliği dikkate alınarak akaryakıt tüketim faturalarından bu halkçılar için de servisçiler için de bizim için de geçerli %20 vergi iadesi yapılsın. Ay sonunda getireyim faturalarımı bu kadar tükettim. Bana %20'sini iade et diyebilirim. Rejimi de bozmamış oluruz. Onu da artık uçakta sübvansiyon yapıyorsun, trende yapıyorsun. Ben de insan taşıyorum. İnsan uçakla giderken farklı muamele, trenle giderken farklı muamele, otobüste giderken niye farklı muamele görsün? Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel bir toplama. Ben son olarak şunu da söyleyeyim. Buyurun. Buzzword Fuarı konusunda bir şey söylemek istiyorum. Ben özellikle Türkiye'de otomotiv yan sanayi 96 yılından beri bu fuara katılan bir sektör temsilcisi olarak şunu söylüyorum. Gerçekten bu fuar Türk otomotiv yan sanayinin gelişmesine ön ayak olmuştur. Bunu gözlerimle gördüm. Birçoğuna da tanık oldum. Onun için bu fuarın gerçekten desteklenmesi lazım. Bu fuar Türk otomotiv yan sanayinin yurt dışına açılmasında çok ciddi destekleri vardır. Bundan sonra da olacaktır. Desteklenmesinde ben yarar görüyorum. Hatta bu fuar süresince bizim oturup bir karayolu taşımacılığı sempozyumu da yolcu taşımacılığı sempozyumu da yapmamız lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz başkanım. Buzzword yetkilileri bunları da not ederler inşallah. Turgay Başkanım, sevgili Mete Kalender kardeşimiz der ki UKOME'den aldığınız zam eridi gitti. Tekrar zam talebiniz olacak mı? Sektörün para kazanması için kilometre başına birim fiyatı ne olmalı? Cevaplarsanız seviniriz. Bunun yanında yani size direkt gelmiş böyle belki kaçırmış olabilirim ama direkt gelmiş bir soru yok. Sizin de son sözlerinizi alalım başkanım. Tabii şimdi
tekrar zam talebimiz yani ben çok bu konuda iyimser olamayacağım. Aldığımız zamı bile bir ay gecikmeli uyguladığımız bir konudan bahsediyoruz. Yani Aralık ayında aldığımız zamı Ocak ayında uygulayamadık. Şubat ayından geçerli dediler. Yani biz okul taşımacılığı tarafında bir an önce okulların kapanmasını yani iple çekiyoruz. Allah'ın izniyle şu sektör şu işi yüzünün akıyla tamam zarar ediyor ama yüzünün akıyla bir bitirsin. Ama daha önce de söyledim önümüzdeki sene bu şartlar bambaşka olacak. Biz çalıştıracak araba bulamayacağız. Şu anda şirketler olarak aldığımız %27 zammı direkt tedarikçiye yansıtmamıza rağmen yeterli olmadı. Üstüne ilaveler yapmak zorunda kaldık. Şimdi kilometre birim fiyatı bence bizim sektör adına mantıklı bir şey değil. Neden mantıklı bir şey değil? Gün fiyatı önemlidir bizde. Yani bir araç bir ayda kaç para fatura kesmeli ki sistemin içinde yapılan bütün masrafları ödeyebilsin. Bir aracın minimum günde personel taşımacılığı da olsun, okul taşımacılığı da olsun 1000 lira civarında fatura kesmesi lazım şu anda. Minimum. Yani çok uzun mesafeli değil, orta mesafeli bir durumda 1000 lira fatura kesmesi lazım. Bu herhalde bir şey ifade eder. Şu anda akaryakıt tüketimimiz kilometrede 2 liralara geldi. Hatta son zamlarla 2 liranın üstüne de çıktı diyebiliriz. Yani her 100 kilometre sabah akşam 100 kilometrede 200 lira akaryakıt veriyorsunuz. Asgari ücreti hesaplamak çok kolay. Yaklaşık 6.000 liranın üstünde 4.500, 4.253 artı 1.800 lirada masrafı. Bunu da güne böleceksiniz. 30'a bölemezsiniz. 22'ye bölmeniz lazım. Sistem 22 gün çalıştığı için. Yani 1000 lira iyimser bir rakam. Kişilerin, servisçinin faturalarını karşılayabilmesi için. Biz onun için yine sohbetimizin sonunda belirtiyorum. Biz elimizdeki bu araçları mümkün olduğu kadar çalıştırmamız lazım. Bunun Başkanım, Erkan Bey diyor ki 2 yılda sektörden bu tedarikçiler noktasında toplam ne kadar yani yüzde olarak verebilir misiniz? Ne kadar bu işten çıkan oldu? Araç olarak söylerseniz. Yani valla tahmini. şimdi sonuçta araçlar sektörden çıkmıyor, askıya kalıyor ama ya ben her zaman şu yönde bakmışımdır. Araçtan çok o aracı kullanan kişi daha önemlidir. Bizlerin verdiği hizmette öne çıkan bu kişilerin yaptıklarıdır. Aracınız ne olursa olsun. Memnuniyet, hani trafik güvenliğinden bahsediyoruz. Düzgün araç kullanmaktan, hitabetten, hatta ve hatta okul ve servis taşımacılığında çıkan kanunla anne baba şefkatinden bahseden yönetmelikler var. Biz anne baba şefkati göstermek yani gereksinimi duyuyorum. Mecbur olan anne baba şefkati göstermek zorunda olan bir şoföre para vermeyi düşünüyoruz. Yani burada hep akaryakıtla ilgili konuşuldu. Çok önemli. Ama okul taşımacılığının, personel taşımacılığının ne kadar taşımacılığa etkisini hesaplamak lazım. Ben ayrıca SGK desteği de talep ediyorum. Kaliteli elemanları elimizde tutmak, kişilere doğru hizmet verebilmek, insanları taşımacılık bazında, hizmet verenler bazında memnun edebilmek adına SGK desteği de talep ediyorum. Sektörüm adına ve bütün taşımacılık sektörü adına. Burada hatta Kemal Hocam siz de biliyorsunuz, sizle daha önce paylaşmıştık bunu. Kadının da elinin değmesi gerekiyor artık. Bu sektörlere kadın şoförlerin de girmesini sağlayacak çalışmalar yapılmalı. Yani tabii ki biz STK'lar olarak bunları elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama burada bürokrasinin de kamunun da bir pozisyon alması gerekiyor.
birlikte bazı şeylere karar vermemiz gerekiyor. Yani şu anda tabii ki ekonomi çok önemli ama yaptığımız işin önemi göz ardı edilmeye başlandı. Biz hizmet veren kişileri, bunlar tedarikçimiz de olabilir, esnaf arkadaşlarımız da olabilir, çalıştırdığımız şoförler de olabilir. Bunların ekonomik olarak mutlu ve huzurlu olması lazım. Çünkü can taşıyorlar. Bu şekilde bitirmek istiyorum ben sözlerimi. Başka soru varsa memnuniyetle cevap vereyim. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben tüm katılımcılara değerli vakitlerini ayırdıkları için panelistlerimize ve dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Evet, son olarak Aşır Bey de Turgay Başkanımız gibi SGK primi Milli Eğitim Bakanlığı ödemeli okul servis şoförlerinin diyor. Ben bunun tüm sektördeki şoför sorunu nedeniyle devletin bir paketle sektöre destek olması gerektiğini, şoför noktasında sadece serviste değil tüm modlar için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben Kemal Hocam, ben Ercan Bey ile Turgay Bey'e bir şey sormak istiyorum. Az önce Oda Birliği Sektör Meclisi içinden bir ortak konsey oluşturalım. Karayolunun bütünü için bir çalışma yapalım dedim. Onlardan da bu konuda cevap bekliyorum. Bugün cevap vermeyebilirler ama en azından bunu destekleyip desteklemediklerini duymak istiyorum. Sayın Başkan, hay hay. Başkan olarak siz söyleyeceksiniz. Biz hayır mı diyeceğiz? Estağfurullah, estağfurullah. Memnuniyetle katılırız Tabii başkanım. ki. Hiç problem Çok yok. teşekkür ederim. Bunu konuşacağız. Teşekkür ederiz. Başkanım, bunu önümüzdeki sektör meclisi toplantısında tekrar gündeme getirelim. getirelim. Tamam. Ben teşekkür ediyorum değerli panelistlerimize ve dinleyicilerimize. Buzzword'e de bu etkinlik için bizlere fırsat tanıdığı için sektör adına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsi olarak teşekkürlerimi de Bora Bey nezdinde kendilerine iletiyorum ve sözü Bora Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Bora Bey ses gelmiyor. Kemal Bey, Şimdi. biz teşekkür ederiz. Ben alfabetik tersten gitmek istiyorum bu sefer. Başta Turgay Bey'e, ardından da Mustafa Bey'e, ardından Kemal Bey'e ve Ercan Başkanımıza TÖHOP'dan hepinize teşekkür ederim. Çünkü burada çok zor bir konuyu biz bu 45 dakikalık bir zaman diliminde irdelemeye çalıştınız. Hepinize burada ayrıca saygılarımı, selamlarımı iletirim. Teşekkür ederim. Hayırlısıyla bu görüşmede inşallah bir hayrı çıkmıştır. Mustafa Yıldırım Bey'in de ilettiği gibi belki bir birlik olup bu şu anda bizi etkileyen sorunlara da bir çare bulabilme aşamasında en azından bir birlik olmanız belki yeniden bir olanaklar yaratacaktır. Ben de lafı uzatmak istemiyorum. Bayağı bir zamanımızı aştık. Hepinizi zaten tanıyorum. İnşallah fuardan önce, bugün ve fuardan sonra ve önümüzdeki günlerde de irtibat halinde kalacağız. Bizim bir fuar olarak görevimiz katılımcıyla ziyaretçiyi bir araya getirmek ve bunun dışında da işte sizin de böyle şu an katkıda bulunduğunuz güncel konuları irdelemek ve ele almak. Bu yüzden ben hepinize yeniden özellikle saygılarımı ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve iyi akşamlar dilemek istiyorum ben herkese. Siz başta olmak üzere ve gelen dinleyicilere yeniden teşekkür etmek istiyorum ve iyi akşamlar. Bora Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok Kemal teşekkür Bey size ederim. de çok Sağ olun teşekkür başkanım. Ben de teşekkür ediyorum. Turgay Bey'e, Mustafa Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygılar Görüşmek Ercan dileğiyle. Başkan. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.